Casey'dan, Company'nin mağazasından geçti. Ki burası aynı zamanda, Bob Schiller'ın oteline bağlı bir postaneydi. Şirket barajı bir hafta önce patladığı için mektuplar, gazeteler ve dergiler birikmişti. Bu yüzden cepleri postayla tamamen şişmişti. O zamandan beri, susuz tarlalarına elinden gelen her damla suyu dökmeye çalışıyordu. Verandaya vardığında, Schiller'ın bir yabancıyla konuştuğunu gördü. "Ah, Casey," dedi Schiller, "Bay Glass ile el sıkışmanı istiyorum." "Bay Glass, Baydan, Bay Glass," diye devam etti samimi Bob, "kendine uygun bir yer bulabilirse. Buraya yerleşme fikrinde. Toprağı ve iklimi çok seviyor, ama son zamanlardaki olaylar, şu anki durum, onun kafasını karıştırmış durumda. Baydan size ne söylüyorsa, Bay Glass, bilin ki dürüstçedir. Satacak toprağı var ve en iyi çiftliklerimizden biri de onundur. Evet, sizi baş başa bırakıyorum." Ve böylece, ustaca bir geri çekilme gerçekleştirdi. Glass, hafif, renksiz, orta yaşlı bir adamdı, yıpranmış, eski giysiler giymişti. Mavi gözleri, yeterince net ve doğrudan bakıyordu. Sanki kaybolmuş bir yavru köpeğin acınası endişesini ve sevecenliğini taşıyor gibiydi. Konuşurken tereddüt ediyor, ifadelerini defalarca tekrarlıyordu. Tanıdık bir ortamda, küçük bir toplulukta ömür tüketmiş bir adamın, aniden kendisini yabancılar arasında ve yeni yerlerde bulduğunda yaşadığı o gariplik vardı üzerinde. Uyum sağlama yeteneğinden yoksundu, tutuk ve rahatsız görünüyordu. "Görüyorsunuz Baydan, benim için bu durum," diye başladı. Ve aniden bir şeyi hatırlamış gibi sordu, "İçki içer misiniz?" "Eğer işinde ihtiyacın yoksa, hayır," dedi Casey. "Otur, benimle bir puro iç ve derdini anlat." "Ben de isterim," dedi Glass, açıkça rahatlamıştı. "Ben de çok içmem zaten. Eşim bundan hoşlanmıyor, çocuklar için de kötü bir örnek. Ama burada da öyle düşündüm, belki duyduklarımdan ötürü. Güncel Batı hikayeleri." Casey güldü. "Hayır, her el sıkıştığımızda içmiyoruz. Buna can mı dayanır? Peki, size nasıl yardımcı olabilirim?" Bunun üzerine Bay Glass, hayatı ve aile geçmişine dair bir özeti de içeren ayrıntılı ve geveze bir anlatımla kendini açtı. Casey, Schiller'ın adama resmen kafayı taktırdığını fark etti. Glass, görünüşe göre Maine'den, Penobsco ya da Androscoggin yakınlarından bir yerden gelmişti. Çeşitli işler yapmıştı. Marangozluk, pazarcılık ve bakkallık gibi işlerde pek bir başarı elde edememişti ama yine de birkaç $1000 biriktirmeyi başarmıştı. En büyük kızı iyi durumda değildi. Annesinin ailesinde de bu hastalık vardı. Doktor daha kuru bir iklim ve daha yüksek bir rakım tavsiye etmişti. Birkaç yıldır Glass, batıya göç etmeyi düşünüyordu. Ama dar bir kalıba sıkışıp kalmıştı. Risk alıp kendi gözleriyle görmek, başkalarının refah içinde yaşadığı toprakları keşfetmek için inisiyatif eksikliği vardı. Bu hastalık, onun yerine kararını vermişti. Ve işte, buradaydı. İklimi seviyordu, emindi ki kızı için tam uygun olacaktı, toprağı da seviyordu. Ama işte asıl nokta buradaydı. Ve işte onu endişelendiren bir durum vardı. Çiftçiler ve arazi şirketi arasında sorun vardı. Ama kimin haklı ya da haksız olduğunu söylemek onun görevi değildi. Yine de, ortada bir sorun vardı. Şimdi, o küçük bir bütçeyle tüm yumurtalarını aynı sepete koymak zorunda olan bir adamdı. Yani araziyi satın alır da sonrasında su elde edemezse, mahvolurdu. Ayrıca çiftçiler, şirketten arazi satın alanlara karşı hiç de dost canlısı değildi. "Ve ben hayatım boyunca başını beladan uzak tutmuş bir adamım, Baydan," dedi. Hüzünle sözlerini bitirirken, "Evdeki herkesle iyi anlaşırdım. Ve ben, tam başta, diyebileceğiniz gibi, en başta su almaya çalıştığımı sananlar olur mu? Ama yine de bu ülkeyi seviyorum. Belki bana ne yapmam gerektiği konusunda tavsiye verebilirsiniz diye düşündüm. Görünüşe göre, sizden bunu istemek biraz yüzsüzlük gibi. Çünkü sizin de satılık araziniz var. Ben ise şirketin mağazasını almayı düşünüyorum. Ama sonra reklamlarınızı gördüm. Onlara gitmem doğru olur mu?" "Tabii ki," dedi Casey. "Şu anda satılık arazim yok, sahip olduklarımı tutuyorum. Ama size tavsiye vermek açısından bu zor bir konu. İşte durum şu, toplam su kaynağı miktarı sınırlıdır. Demiryolu isterse hepsini alma hakkını talep ediyor. Biz de mülklerimizi sulamak için yeterli miktar üzerinde hak iddia ediyoruz. Tam da bu noktada karşı karşıya geliyoruz. Yeni başlayan bir dava var.
Ama Tanrı bilir bu iş hangi şekilde ve ne zaman çözülecek. Ve şimdi, siz de benim kadarını biliyorsunuz. İyi görünmüyor, dedi Glass, başını sallayarak. Hayır efendim, bana hiç de iyi görünmedi. Ve işte bir başka şey daha. Bana geçen gece burada biraz sorun yaşandığını söylediler. Şirketin barajıyla ilgili demek istiyorum. Tabii ki ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, sadece duyduklarımı söylüyorum. Umarım bunu belirtmemde bir sakınca yoktur. Hiç de yok. Peki, ne duyduysanız söyleyin, Bay Glass. Bir barajı patlatmak riskli ve tehlikeli bir şeydir, dedi Glass. Bu yasaya aykırı olur, değil mi? Tabii ki öyle olduğunu söylemiyorum, belki de değildir. Bildiğimi iddia etmiyorum, muhtemelen bunu yapan kişi nedenlerini biliyordur. Yine de, böyle şeylere karışmayı asla seçmem. Uzak durmak iyi bir şeydir, diye onayladı Casey. Benim hiçbir şeyimin patlamasını istemem. Ama kimsenin herhangi bir şeyini patlatsın ki? Tabii ki kimse yapar demiyorum, diye aceleyle itiraz etti Glass. Sadece, bakın, barajı patlatacak adamlar. Yani, eğer şirketten arazi alıp su kullanmaya ve tarım yapmaya başlarsam, belki de beni suçlarlar. Komşularımın bana düşman olmasına izin veremem, Bay Dunn. Yani, barajın yukarısındaki bazı potansiyel komşularının bunu yaptığını mı düşünüyorsun? Hayır, hayır, diye itiraz etti Glass, telaşla. Kim yaptığını bilmiyorum tabii ki. Kimsenin yaptığını söylemiyorum. Sadece, biri yapmış olmalı. Bu sadece sağduyu. Bunu kendiniz de kabul edersiniz. Evet, bu oldukça kesin bir sonuç, diye onayladı Casey. Ama bunun için endişelenmen gerektiğini düşünmüyorsam da. Tek nokta, şirketin size su sağlamak için yaptığı anlaşmayı yerine getirip getiremeyeceğidir. Bunu yapıp yapamayacağını söyleyemem. Satın alırsanız risk alırsınız. Benden satın alsaydınız, neredeyse aynı riski alırdınız. Ne yapacağımı bilmiyorum, dedi Glass, endişeli beyaz metal saat zinciriyle oynayarak. Anlamak zor. Dikkate alınması gereken çok şey var. Para kaybetmeye tahammülüm yok. Bu sulama işi benim için çok yeni, hiç işe yaradığını görmedim. Çiftliğinize gelip etrafa bakmamın bir sakıncası var mı? Böylece çok şey öğrenebilirim. Belki zamanınız olduğunda, anlamadığım şeyleri açıklayabilirsiniz. Ama yine de, sizi rahatsız etmek istemem. Fakat Casey'dan, Glass'tan, onun çekingenliğinden, kararsızlığından, kendini küçümsemesinden ve varoluşundaki o sürekli özür dileyen havadan zaten bıkmıştı. Her zaman gelebilirsin, dedi. Seni görmek güzel. Daha fazlasını yapamadığım için üzgünüm. Ama kendin karar vermen gerekecek. Evet, biliyorum, Glass üzgün bir şekilde onayladı. Önce etrafa bakacağım. Teşekkür ederim size. Emin misiniz bir içki içmeyeceğinize? Hayır mı? Sanırım gidip eşime bir mektup yazacağım. Ona haftada 2 kez yazarım. Belki sonra görüşürüz. Casey başını salladı, ondan kurtulduğu için mutluydu. Ayaklarını korkuluğun üzerine koydu ve gelen postalarını incelemeye başladı. Yığınla mektup vardı ama hiçbiri özellikle önemli değildi. Postalar reklam broşürleriyle dolu olmasaydı ve dünyanın en iyi yazarlarının önerileriyle özel tekliflerini yığıp durmasaydı çok daha hafif olurdu, diye homurdandı. Organizatörler ve yayıncılar. Küçük yazıhaneleri aptalların doğal üreme alanı sanıyor gibi görünüyor. Belki de haklılar, ben dahil. Merhaba, işte bu farklı bir şey. Büyük, kare, beyaz bir zarftı, tamamen sade ama kaliteli ve kalın bir kağıttı. Düğün davetiyesidir kesin, diye hırladı Casey. Sonuçta o kadar da farklı değilmiş. Başparmağıyla acımasızca açtı zarfı. İşte yeni bir ev hediyesi için birkaç dolar harcayacağımız bir yer daha. Eğer bir fatura değilse tabii. Merhaba, bu bir düğün duyurusu değildi. Aksine, bir çek çıkmıştı içinden. Miktarı 80 dolardı ve takas ücreti de eklenmişti. İmzası ise sert, kare ve net kesilmiş harflerle yazılmıştı. C.L.Y.D.E. Burnaby. Şimdi ne oluyor yahu, diye bağırdı Casey ve zarfın içindeki mektubu sarsarak çıkardı. Sadece kısa, dostça bir nottu. Bayan Burnaby, Bay Dunn'dan aldığı borç için %8 faizle 1 yıllık çekini eklemişti. Wade ailesinden bahsediyor, önemsiz birkaç kişisel haber veriyordu. Çiftliğinin geliştiğini ve iyi olduğunu umuyor, samimi selamlarını iletiyordu. Kadınsı bir üslupla, mektubun sonuna bir not düşülmüştü. Kitty Wade, bana çiftliğiniz için ihtiyacınız olan suyu alma konusunda sorun yaşadığınızı söyledi.
Umarım ciddi bir sorun yaratmıyordur ama öyle olduğunu ima etmişti. Bana anlatmak ister misiniz? Casey'dan birkaç dakika öylece oturdu. Çek ve mektup dizlerinin üzerindeydi, sıcak güneş ışığına doğru baktı. J.L.Y.D.E. Burnaby'yi, ona o parayı verdiği zamandan beri pek düşünmemişti. Çünkü kendi acil işleri çok yoğundu. Şimdi ise kadının onu en son gördüğü hali gözlerinin önünde canlandı ve içinde hoş bir anı bıraktı. Çocukluğundan beri hayatı bu uzak karakollarda geçmiş bir adam olarak, şansın kendi dengi olan insanlarla yan yana gelmesini, onlarla konuşmasını sağladığı o nadir anıların değerini biliyordu. Eğer kader onu zorlamasaydı ve bu yeni topraklarda bir hayat seçmeseydi, yaşayacağı türden bir hayattı bu. Bu nadir yolculuklarda tanıştığı kadınlardan hiçbirini hatırlamıyordu. Bu durum hem onu hem de J.L.Y.D.E. Burnaby'yi memnun etmişti. Kadının onun işlerine gösterdiği ilgi de hoşuna gitmişti. Onu tren vagonunda karşı tarafta otururken hatırladı. Yanına yaklaşmaya çalışan yılışık tiplere karşı gösterdiği o mutlak soğukluğu, kendisinin de aynı niyetle baktığını düşündüğündeki o mağrur duruşunu ve soygun sırasındaki mükemmel soğukkanlılığını, böyle küçük şeyler bir kızın neyden yapıldığını gösterirdi. Onda aptalca, gergin ya da histerik hiçbir şey yoktu. Ve sonra, onunla yalnız bir yerde karşılaştığında, onu rahatlatmaya çalışmıştı. Komikti ama yine de minnettardı. Üstelik konuşmayı da biliyordu, kıkırdamaz ve saçma sorular sormazdı. Ona, şok edici bir şey yapması beklenen ama her an eğlenceli olabilecek egzotik bir yaratık gibi de bakmamıştı. Mantıklı bir kadındı. En azından Shayla M.C.C.R. kadar mantıklıydı. Ve Casey bunun çok büyük bir iltifat olduğunu düşündü. Çünkü Shayla, çoğu erkekten daha fazla akla sahipti. Her konuda onun fikrini alırdı ve bu fikirler her zaman dikkate değerdi. O ve J.L.Y.D.E. Burnaby, sıradan kadınların çok üzerinde, iki genç kadındı. En azından onun görüşüne göre öyleydi. Şansın onları tekrar bir araya getirip getirmeyeceğini boş boş merak etti. Pek olası değildi. Şu anda yapacak başka bir şeyi olmadığı için kendini bir hayal dünyasına bıraktı. J.L.Y.D.E. Burnaby'yi Shayla'nın yerinde hayal etti. Beaver boyun sırtında, kahverengi dalgaların üzerinde, dar patikalarda ve tepelerin ani yükselişlerinde sürerken, birkaç dağ, 100 kadar tavuk, ev işlerine yardım etmek, tamirat işleriyle uğraşmak. Yani bir çiftçinin eşine düşen tüm o günlük kadın işleri. Ona Shayla kadar iyi bir arkadaş olabilir miydi? Ve o da Shayla'nın yerinde olmaktan hoşlanır mıydı? Binici etekleri ve gece elbiseleri giymek, Paris'e gitmek yerine at şapkası takmak. İyi vakit geçirip para harcamaktan başka yapacak bir şeyi olmamak. Bu iyi olur muydu? Tabii ki olurdu. Net, asil ve bir kırbaç kadar zekiydi. Belki Bayan Burnaby kadar alımlı değildi ama sonuçta bu büyük ölçüde bir zevk meselesiydi. O tamamen farklı bir tarzdaydı. Dizinin üzerinde duran çeke baktı ve $80 faiz fikrine güldü. Kadının bu kibirli titizliğini tamamen unutmuştu ama kadın unutmamıştı. Çeki çerçeveletecekti. Evet, bunu yapacaktı. Zamanla epey birikecekti, tabii ki kadın göndermeyi unutmazsa. Neyse, bunu kabul etmek zorundaydı ve hemen yapsa daha iyi olacaktı. İçeri girip yazmaya başladı. Sadece kısa bir not yazmaya niyetlenmişti ama yazarken uzadı da uzadı. Onun için mektup yazmak asla bir külfet olmamıştı. Konuştuğu kadar kolay yazardı. Günlük dilde, herhangi bir üslup ya da süslü ifade kaygısı gütmeden yazardı. Kısa süre sonra kendini su durumunu tanımlarken ve olasılıkları tahmin ederken buldu. Bunların pek iç açıcı olmadığını yazdı. Sonra kaşlarını çattı ve genel durumu toparlamak için bir iki iyimser cümle ekledi. Sonunda, kadının bir gün bu ülkeyi ziyaret ederek kendisini onurlandırmasını umduğunu, çiftliğin ve her şeyin, sahibi dahil olmak üzere, tamamen onun hizmetinde olacağını belirterek bitirdi. Mektubu göndermeye giderken, hala kendi mektubunu yazmakla uğraşan Glass'ın yanından geçti. Zavallı şeytan, tamamen yetersiz bir tipti. Batı için çok yavaş ve çekingendi. Yeni bir toprakta kendi kendine yetmeyi ve uyum sağlamayı öğrenmek için çok yaşlıydı. Ama bu onun kendi bileceği işti. Çalışırsa geçimini sağlayabilirdi. O ve onun gibilerin her yerde yapabileceği tek başarı buydu. Dan, mektubunu postalamak için istasyona yürüdü, binanın köşesini dönerken Farrell ile karşılaştı.
Farrell, istasyon şefi Kilty ile sohbet eden başka bir iri yarı adamla birlikteydi. Onlara o vagonların arkasından, diğer uçtan bir takip başlatmalarını söyle, diye emir veriyordu Farrell. Ve bir tane de buradan başlatacaksın. Bunları hemen elde etmeliyim. İş durdu. Yük departmanındaki o lanet kafalıların, balastı kürekleyecek kadar bile bilgisi yok. Keskin bir soparla peşlerine düş. Sizin için elimden geleni yapacağım, diye söz verdi Kilty. Ama bu hattaki yük trafiği ne zaman gelirse o zaman gelir. İstediğim zaman gelecek ya da biri işini kaybedecek, dedi Farrell. Ben sıradan bir müşteri değilim ve bunu onlara da söyleyebilirsin. Ben de aynısını yapacağım, dedi Kilty. Ama bir vagon çarkının ne kadar hızlı döneceğinden şüpheliyim. 85 yılında geri dönebilirim. Ya da belki 83 yılıydı. Hani O'Brien. Ona o zamanlar, Flejack, O'Brien derlerdi, o zamandan beri yeterince yükseldi. Yani, O'Brien bir hırsız ve tam bir haindi. Burke adında bir yeğeni vardı, bir Finnegan ile evlenmişti. Ya da belki Finucane'di. Babası eski bir 76'lık lokomotif kullanırdı, odun yakan cinsten. Tanrı'nın cezası bir canavardı ve tam bir kum kutusuydu. Yaz boyunca, kuru bir gün için %3 derece iyi olabilirdi ama bir cuma günü. Her neyse, anlatmaya başladığım gibi, Danny Powers Finnegan ya da Finucane, hangisi ise artık. O ve bu Burke. Ama Farrell, Powers'a da Burke'e de lanet okudu. Kabloları yak ve o vagonları bana getir, diye emretti. İnşaat günlerindeki o işçiler ne halt yemiş umurumda mı sanıyorsun? Çok konuşuyorsun. Hemen harekete geç. Ve arkasını dönüp arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Hoş bir beyefendi, Corny, dedi Casey lafa girerek. Küçük istasyon görevlisi göz kırptı. Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor kesinlikle, diye gözlemledi. Baraj patladığından beri kimseye medeni bir kelime etmedi. Dinle Casey. O geceki işin bedelini biri fena ödeyecek. Seni tam anlamıyorum, Corny. Ah, anlamıyormuş gibi yapma. Şu anda resmi kapasitemle konuşmuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki o baraj benim yetki alanımın dışında. Sana bir dost olarak söylüyorum. Biliyorum Corny, ama biraz daha açık söyle. Daha açık mı? Artık yetişkin bir adamsınız. İşverenlerimin mülküne kasıtlı bir şekilde zarar verecek bir eylemin geri dönüşü olmadığını anlayacak kadar deneyiminiz var sanırım. Günahtan uzak dur. Bekle, dedi Casey. Yavaş git, Corny. Ama Bay Kilty elini sallayarak bu itirazı reddetti. İşin resmiyetini bir kenara bırakıyorum. Sanırım suçlu bulunana kadar masum sayılırsınız. Aslında bu sıcak ipucunu suçluya bir uyarı olarak vermiyorum. Ama şimdi kulağına fısıldayayım. Şirket bu saçmalığı çözmek için öfkeden deliye döndü, her taşın altına bakıyorlar. Elini sabana koydu bir kere, bu gizemi çözmeden hiçbir taşı dönmemiş bırakmayacak. Farwell'in yanındaki o adamı gördün mü? O bir demiryolu dedektifi. Yani birini yakalamaya çalışıyorlar, öyle mi? Dedi Casey. Güzel, Corny. Bırakın yakalasınlar. Resmi olarak görevim, dedi Bay Kilty, ona sert bir bakış atarak. Bu utanmaz ve anlamsız vahşeti sürdüren o kirli alçakların suçüstü yakalanması ve cezalarını çekmesidir. Çünkü böyle başıboş yaramazların asılması çok yerinde bir ceza olur. Resmi olarak beni anlamanızı istiyorum, resmi olarak açıkça konuşuyorum. Eğer isterseniz bana tam olarak anlatırsınız. Resmi görevinizde, dedi Casey, resmi görüşleriniz gerçekten takdire şayan. Böyle düşünmenize sevindim, dedi Bay Kilty, çünkü özel hayatımda maaşım ve gerçek bir dost olarak taşıdığım o kötü önyargı bana der ki, kirli Dublin'den sevgili bir dostuma, özel günahlarımla söylüyorum. Dinamiti icat eden o adama 4 numaralı altın madalya setini ve yerleşkedeki en büyük ödülü vermek gerek. Ama eğer bir kez bile beni özel olarak suçlarsan, canını okurum. Farrell, doğası gereği inatçıydı. Aynı zamanda becerikliydi ve talimatlarını, her ne olursa olsun, yerine getirmeye alışkındı. Bu, onun bu kadar değerli bir adam olmasının asıl nedeniydi. Amaçlarına ya da işverenlerinin amaçlarına bir şekilde ulaşırdı. Bu nedenle, neredeyse tamamlanan baraj yıkıldığında, bunun sadece geçici, pahalı bir gerileme olduğunu fark etti. Şirket, birçok baraj inşa edebilirdi. Ama satışlarını artırmak için ve ilk adım olarak, en az miktarda başka mülk edinerek, suyu hemen topraklarına ulaştırmak istiyorlardı. Pekala, onu almalıydılar.
Baraj neredeyse tamamen yıkılmış olsa da, ana kanal sağlamdı. Kendi girişi, barajın hemen üstündeydi. Sağlam bir taş işçiliğiyle inşa edilmişti ve su hacmini kontrol etmek için bent kapakları vardı. Baraj olmadan, burası nispeten küçük bir dereceydi. Barajla birlikte ise ve bunun sonucunda yükselen su seviyesiyle, duvardan duvara kadar uğuldayan, adeta nehir gibi bir kanala dönüşüyordu. Farrell, alt dudak tarafında, yukarı akışta açılı şekilde yığınlar vurmaya başladı. Yüzlerce kum torbasıyla çalılığı batırdı. Eline gelen her türlü çöple beşik işi dolgular yaptı ve kısa sürede, kaba ama etkili geçici bir barajın yapımını tamamladı. Bu baraj, 3 amaca birden hizmet edecekti: şirketin hendeklerini dolduracak, pratikte çiftçileri susuz bırakacak ve böylece, kalıcı barajın yapımını daha kolay hale getirecekti. Farrell, kendinden oldukça memnundu. Bu arada, ara sıra Talapus'a gitmek için de zaman buldu. Oraya ayak basması anormal bir durumdu ve bunu o da hissediyordu. Bir yandan McCree'ler için iyi dilekler besliyor, onlar için elinden geleni yapmak istiyordu. Diğer taraftan ise, onları acımasızca mahvedecek bir projeyi yürütüyordu. Bu koşullar altında, sadece hoşgörü arayışındaydı. Artık, dürüst olmak gerekirse, Shayla'ya aşık olduğunu kendi kendine itiraf etmişti. Bu oyalanmasında çok az ilerleme kaydetmişti, ayrıca o anda, daha fazlasını yapmayı da beklemiyordu. Kadınların olduğu yerde, doğal utangaçlığını gizleyen açık sözlü bir iddiacılığı vardı. Ve oyunun ince yönleri hakkında, bir kerestecinin dolaptaki işler hakkında fikri olduğu kadar fikre sahipti. Yine de Shayla, onda karşı koyamadığı bir arzu uyandırıyordu. Kendisine ve maddi başarı kapasitesine derin bir inancı vardı. Kendini her genç kız için uygun bir eş sanıyor ve Shayla'nın sağduyusuna güveniyordu. Açıkça göstermek için çaba harcadığı şeyin farkındaydı. İşverenlerine olan sadakati, onu talimatları yerine getirmeye zorluyordu. Yine de kendisine ve ailesine sempati duyuluyordu. Buna, tartışmasız bir kanıt vermişti. Gözden kaybolmaya hiç niyeti yoktu. Alan başka birine, belki de Dana temizlenene kadar. Tolere edildiği sürece ziyaretlerini sürdürecek, ayrılmayacaktı. Yanında taşıdığı beyaz bir bayrakla. Her zaman, aralarında dostane bir ateşkes olduğunu ısrarla belirtirdi. McCree'lerin, yani baba ve oğulun, bu dinamit patlatma işinde hiçbir payı olmadığını düşünüyordu. Ama onların, failleri tahmin etmek için mükemmel bir konumda olduğunu da kabul ediyordu. Fakat Farrell, bunu kendisinin de yapabileceğini düşündü ve sorumluluğu doğrudan Casey Dun'a yükledi. McCree'ler barajdan hiç bahsetmedi, ancak Farrell, konuyu açmakta tereddüt etmedi. Suçlular için hızlı ve ibretlik bir ceza öngörüyordu. Donald McCra ciddi bir şekilde dinledi, yüzü tamamen ifadesizdi. Sandy'nin yüzündeki hafif, ironik gülümseme ise Farwell'i rahatsız ediyordu. "Öyle mi düşünüyorsun?" diye sordu mühendis, kabullenircesine. "Sen konuşuyorsun, ben konuşmuyorum," dedi Sandy. Farrell öfkeyle kızardı. Bu sözlerden ziyade, takınılan tonda çok daha fazlası gizliydi. Bu, konuşmanın Farwell'in en güçlü yönü olduğu anlamına geliyordu. Farrell, Sandy'den aşırı derecede hoşlanmazdı. Ama nadiren uyguladığı bir öz denetimle, karşılık vermekten vazgeçti. Öfkeli olmasına rağmen, kanıt olmadan herhangi bir kişinin suçluluğunu ilan edemeyeceğinin farkındaydı. Yanan gözleriyle Sandy'yi baştan aşağı süzdü. Gözleri, Sandy'nin ayağındaki yeni bir çift mokasenin dumanlı altın rengi üzerinde takılı kaldı. Sandy, çocukluğunda edindiği mokasin giyme alışkanlığını hala koruyordu. Çiftlikte nadiren bot giyerdi. Uzaktan, ipekle zarifçe işlenmiş o yeni mokasinlere bakan Farrell, ayak parmağından topuğuna kadar uzanan düz iç çizgiyi fark etti. Bu, bir yerlinin ayağı gibiydi. Doğanın çizgileri, modaya uygun ayakkabılarla deforme edilmemiş, saptırılmamıştı. Mokasinin verdiği bu ipucuyla, barajdaki Raizi aklına geldi. Oradaki düz iç çizgiyi hatırlıyordu. McCree'nin mokasinli ayağı, tam da böyle bir iz bırakırdı. Dinamit patlatanlardan birinin o olması. Mümkün müydü? Bir an düşündükten sonra Farrell, bunun sadece mümkün değil, aynı zamanda muhtemel olduğuna karar verdi. Yaşlı adamı zihnen akladı. Düşmanca ve sınırsız bir cesarete sahip olan genç oğul. Böyle bir girişim için tam aranılan adamdı. Ve eğer bununla bir ilgisi varsa, bunun ne kadar büyük bir karmaşa yaratacağını çok iyi anlamıştı.
Bir an için, şüphesini doğrudan bir soruyla test etmeyi düşündü. Ama vazgeçti. Kısa bir süre sonra iki adam içeri çekildi ve onu Shayla ile yalnız bıraktı. "Bu kötü bir iş," dedi Farrell. Uzun bir duraklamadan sonra, yine ilk konuya dönerek. "Ne olursa olsun hoşuma gitmiyor. Ama bu, aramızda bir fark yaratmaz. Fark yaratacak çok şey yok," diye hatırlattı Shayla, ona. "Hayır, sanırım yok," diye itiraf etti Farrell, biraz rahatsız bir şekilde. "Biz sadece tanıdığız. Sadece," tereddüt etti, "sadece ben düşündüm ki. Belki de arkadaş olabiliriz." Bu sözler, Farrell için bile çok ileri gitmek demekti. Bunu garip ve sert bir şekilde söylemişti. Çünkü böyle ifadelere hiç alışık değildi. Shayla, büyüyen karanlıkta kendi kendine gülümsedi. "Arkadaşlık isterseniz, olur. Ama unutmayın ki biz farklı kamplardayız, düşman kamplarda. Ama ben düşman değilim," dedi Farrell. "Bu saçmalık. İş, sadece bir iş meselesidir. Ama onun dışında, benim için hiçbir şey fark etmez." "Öyle mi? Benim için öyle," diye kararlı bir şekilde ilan etti. "Kesinlikle öyle. Barajı sen patlatmadın. Hatta öyle olsa bile mi? Umurumda değil," diye patladı Farrell. "Tanrı'ya şükür, dar görüşlü bir adam değilim." Shayla güldü. Farrell hakkındaki tahmini, onun bakış açısının genişliğine pek kredi vermiyordu. Ancak, vereceği cevabı, hızla yaklaşan at toynaklarının gürültüsü engelledi. Karanlığın içinde, bir at ve binici belirdi. "Merhaba, Shayla," diye seslendi binici. "Aa, Casey, ne büyük bir şans," diye bağırdı Shayla. Sesinde belirgin bir zevk vardı. "Aşağı in, atını ahıra koysan iyi olur." "Sen misin, M.C.C.R.A?" dedi Dan, Farwell'in purosunun parıltısına bakarak. "Seni görmek istiyordum." Tırnak işareti. "Bay Farrell," diye araya girdi Shayla, hızla. Kısa bir duraklama oldu. Ardından Casey'nin pürüzsüz ve kibar sesi, sessizliği bozdu. "Sizi tanımadım, Bay Farrell. Nasılsınız?" Atından indi, dizginleri bıraktı ve verandaya çıktı. "Güzel bir gece, değil mi? Peki, sizin tarafta işler nasıl gidiyor?" "Oldukça meşgulüm," diye karamsar bir şekilde yanıtladı Farrell. "Özellikle de kendilerini bilinmez sanan bazı kişiler yüzünden." Casey'dan bir puro yaktı, kibriti, alev parmaklarına dokunana kadar elinde tuttu. Ardından, çöken daha büyük bir karanlığın içinden konuştu. "Duydum ki, baraj pek iyi dayanmıyormuş." "Çok iyi değil," diye onayladı Farrell, öfkesiyle mücadele ederek. "Belki de dinamitlendiğini duymuşsundur." "Sanırım çevrelerdeki çoğu dedikoduyu duydum," diye sakin bir şekilde yanıtladı Dan. "Bundan hiç şüphem yok," diye anlamlı bir şekilde yorum yaptı Farrell. "Burası dedikodular için harika bir ülke," diye devam etti Casey. "Birisi, her zaman sizin en gizli düşüncelerinizi bilir. Niyetleriniz, daha siz farkına varmadan başkaları tarafından öğrenilir. Siz de bir istisna değilsiniz, Bay Farrell. Zihin okuyucular şu sıralar sizinle meşgul. Atacağınız hiçbir adım onları şaşırtmaz. Çünkü her şeye tamamen hazırlıklılar. Bu bilge insanları daha da şaşırtabilirim," dedi Farrell. "Sanırım barajımızı yok ederek, topraklarımızı susuz bırakacağımızı mı bekliyordunuz? Bu kesinlikle özgün bir ifade biçimi," dedi Casey. Sonra, "Şunu öngöremediler, kalıcı işimiz mahvolsa ve yeniden inşa etmek zaman alacak olsa bile. Kütükler, çalılar ve kum kullanarak geçici bir kanat baraj kurarız. Bu da bize kısmi bir su tedariki sağlar." "Hayır, muhtemelen bunu öngöremediler," diye itiraf etti Casey. "Bu kanat baraj fikriniz oldukça güzel. Bu arada, ben de şu sıralar yeterince su alamıyorum. Aldığınızdan daha azıyla yetinemez misiniz?" "Hayır," diye kısa ve net bir karşılık verdi Farrell. "O bilge insanlar, bunu yapabileceğinizi ya da yapacağınızı düşünmüştü," dedi Casey. Ve Shayla'ya dönerek babasını sordu. Birkaç dakika sonra, onu aramak için yürümeye başladı. Farrell, Shayla ile olan konuşmasının kopan ipini yeniden yakalamaya çalıştı. Ancak bu zor oldu. Adamın dikkati dağılmıştı, kendisi de Dan'ın son sözlerinin zihninde yer ettiğini fark etmişti. Bu sözler, kötü niyetli bir anlam mı saklıyordu? Dan'dan hiç hoşlanmazdı, üstelik belirgin bir nedeni olmasa da onu kıskanıyordu. Ama artık onu küçümsemiyordu. Kampa doğru giderken, bu sorunu kafasında defalarca evirip çevirdi. Ancak kelimeler, geçici baraja yönelik yeni bir girişimin habercisi değilse, hiçbir anlam ifade etmiyordu.
Fakat böyle bir girişimin başarı şansı oldukça düşük görünüyordu. Büyük asetilen lambası bütün gece geçici yapıyı aydınlatıyor. Yanında da pompalı tüfekli 2 adam nöbet tutuyordu. Bütün kamp, neredeyse sıkı yönetim altındaydı. Farrell, odasına çekilmeden önce nehre doğru yürüdü. Bekçi oldukça uyanıktı. Taş yüzlü bir sel, kanal girişinden gürleyerek akıyordu. Bu su, bir hendek ağı aracılığıyla şirketin kilometrelerce uzaktaki topraklarına dağıtılacaktı. Farrell, durumdan memnun bir şekilde nöbetçilere dikkatli olmalarını talimat verdi ve içeri girdi. Gece bir ara, gök gürültüsü duyduğu izlenimiyle uyandı. Ama gökyüzünde yıldızlar parladığı için bunu bir rüya olarak nitelendirdi ve tekrar uykuya daldı. Sabah, bir bekçi uzakta patlama benzeri bir ses duyulduğunu rapor etti. Ancak nerede olduğunu bilmiyordu. Farrell buna hiç önem vermedi. Ama sabahın ortasında, hendek ustabaşı Bergin öfkeli ve küfürler savurarak geldi. Ve getirdiği rapor, Farwell'de de benzer tepkilere yol açtı. Ana kanal ve büyük hendekler. Genellikle yan tepelerin etrafından dolandıkları yarım düzine noktada patlatılmıştı. Serbest kalan su, kıyılara korkunç hasar vermiş, toprak kaymalarına yol açmıştı. Binlerce ton toprağı yıkayıp uzaklaştırmıştı. Bu da hendek hattının tamamen değiştirilmesini ya da hasarın meydana geldiği yerlere fulming, yani yapay su yolları kurulmasını gerektiriyordu. Hepsi bu kadar da değildi. Kamptan yaklaşık 3 mil uzaklıkta, ana kanal derin bir kuyeden, yani dar bir vadiden geçiyordu. Suyu karşıya geçirmek için bir köprü kurulmuş ve üzerine büyük boyutta, patentli metalden, yarı yuvarlak, çubuklarla birleştirilip perçinlenmiş ve sıkıştırılmış bir fulum yerleştirilmişti. Su hacmini taşımak için yan yana 3 sıra halindeydi ve uçları ana kanala çimentoyla sabitlenmişti. Güzel ve pahalı bir işçilikti. Şimdi ise tam bir enkazdı. Farrell, Bergin ile birlikte yıkım sahnesine gitti. Köprü ve su yolları, vadinin dibinde bükülmüş, yırtılmış ve parçalanmış bir harabe halindeydi. Kanal, içindeki suyu en yakın bankete uygunsuz bir şekilde kusuyordu. Çamurlu bir nehir, vadinin yatağından aşağıya doğru akmaktaydı. Ve tüm bu olayın en tuhaf, en acı verici yanı şuydu. Vadiden aşağı akan bu su, tekrar nehre dökülüyor ve oradan çiftçiler tarafından kullanılabiliyordu. Sanki nehir, hiçbir zaman bentlerle engellenmemiş gibiydi. Geçici barajın yönlendirdiği su, kanaldan çıkıp vadiden geçerek nehre geri dönmüştü. Biraz çamurluydu, ama sulama açısından her zamanki kadar bol ve iyiydi. Bergin tekrar küfretti, ama Farwell'in öfkesi küfredemeyecek kadar acı ve derindi. Sadece yerinde oturdu ve enkazın üzerine bakarak somurttu. Bir kez daha alt edilmişti. Alınabilecek her türlü önlemi aldığını sanıyordu. Elbette hendekler her an sabote edilebilirdi. Sürekli bir devriye olmadan bunu engellemenin hiçbir yolu yoktu. Ama bu vadi, gözü ve beyni olan her adamın görebileceği, düşünebileceği bir yerdi. Ve o, bu pahalı yapının yıkıma açık kalmasına izin vermişti. Oysa burası, çiftçiler açısından tüm durumun kilit anahtarıydı. Kendisine verilen talimat, suyu alıp, çiftçileri dize getirmekti. İşverenlerinin mülkünü korumak, onun işinin bir parçasıydı. Orada bunun için bulunuyordu. Baraj konusunda sıradan önlemler almıştı. Ama suyun yokuş aşağı akacağı kadar bariz bir gerçeği, kanalın vadide kesilmesi halinde tüm içeriğin tekrar nehre döneceğini tamamen göz ardı etmişti. Şimdi her şey başa dönmüştü. Bu ikinci darbeyle, arazi satışları tamamen duracaktı. Bu, mide bulandırıcı bir sarsıntıydı. Cevaplaması gereken soruları düşündü. Bunu neden öngörmedin, diye soracaklardı. Yaptım, demek bir cevap olamazdı. İnsanlar, olay bittikten sonra her zaman çok bilmiş kesilirlerdi. Sonra, Casey Dunn'un sözlerini hatırladı. Dunn, yeterince su alamadığını söylemiş. Daha fazlasını istemiş ve ona adeta bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi her çiftçinin hendeği suyla doluydu. Farwell'in elinde ise, çalışmalarının göstergesi olarak sadece korkunç bir enkaz yığını kalmıştı. Farrell, ilk görüşte Dunn'dan hoşlanmamıştı, şimdi ise ondan nefret ediyordu. Onunla gerçekten hesaplaşmak. O zayıf, ince bedeni kendi muazzam gücüyle ezmek ve büyük yumruklarıyla. O sessizce alay eden yüzü morartıp dövmek istiyordu. Ama en kötüsü, elinde dayanacak hiçbir kanıtın olmamasıydı.
Dano barajın ve su yollarının yıkımıyla ilişkilendirecek tek bir kırıntı bile yoktu. Şirket tarafından gönderilen dedektif bilge görünüyordu ama hiçbir şey öğrenememişti. Vadideki tek iz bir mokasin iziydi. O da genç McCrae'ye çıkıyordu ki, Shayla'nın aşkına, onu bu işe dahil etmek istemiyordu. Kendi hatası olmasa da, her şeyi berbat ettiğini hissediyordu. Çiftçiler her raundu kazanmıştı. Afrika, nasıl sayısız askeri ünün mezarıysa. Faruel de kendi ününün Coldstream boyunca gömüldüğünü görüyordu. Bir şeyler yapılmalıydı. Boşuna önlemler almaktan, pasif bir şekilde oturup saldırıları beklemekten yorulmuştu. Doğası gereği, yerleşim olmayan bir ülkede kilometrelerce uzanan bu işler yeterince korunamazdı. Gerilla savaşı, düzenli taktiklerle karşılanamazdı. Çamurlu sel akıntısına kaşlarını çatarak bakarken, zihninde bir fikir filizlenmeye başladı. Asıl mesele, bu çiftçileri ezmek, onları diz çöktürmekti. Bundan sonra her şey kolaylaşacak, zorluklar son bulacaktı. Mühendislik sorunları işin en kolay kısmıydı. Büyük bir şirket tarafından destekleniyordu ve elinde sınırsız imkan vardı. Ateşe ateşle karşılık vermeye, çiftçilere, kendi ilaçlarından bir doz tattırmaya karar verdi. CLYDE Burnaby, Wade'in ofisine girdiğinde, o meşgul avukat çok zordu şaşırmıştı. "Gittiğini sanıyordum," dedi el sıkışırken. "Başka bir yerin fiyatına sahip genç bir kadının nasıl yapabileceğini bilmiyorum yazın bu kasabada." "Kal." CLYDE otururken güldü. Yine de lezzetli ve havalı görünüyordu. Ama Merkür 90'lardaydı ve tozlu kanon benzeri sokaklar fırınlar. "Gitmek üzereydim," itiraf etti, "ama bilmiyorum nereye gitmeli. Başka bir konuda bilgi almak için geldim, Bay Wade." "Evet," diye sorgulayan bir şekilde dedi Wade. "Çok eksiksiz bir stokumuz var, bilgi burada." Yarı buzağının güçlü sıralarına elini salladı ve kitaplığındaki devre ciltleri. "Hangi özel ton, model ya da size tarzı gösterebilir miyim? Mevsime uygun ama aynı zamanda dayanıklı bir şey mi? İşte birçok çekici ve iyi yazılmış 10 poundluk bir yapım. Büyük bir kısmı kaplıyor yaygın veya bahçe sözleşme türleri, söz ihlali dahil evlen. Güzel yaz okumaları. Ya da belki, şimdi sence mantıklı bir adam böyle bir sözü bozur mu? Ben mi?" diye güldü. "Cevabı zaten biliyorsun," diye yanıtladı Wade. "Sen çok yakışıklı genç kadın, neredeyse Kitty kadar yakışıklı. Model koca," diye onayladı CLYDE. "Kitty çok tatlı. Ama konuya gelince, Bay Wade, Bay hakkında biraz bilgi istiyorum." "Dan. Casey Dan mı?" diye sordu Wade, kaşlarını hafifçe kaldırarak. "Ne yapıyor mu? Onun hakkında ne bilmek istiyorsun?" "Onun işlerini öğrenmek istiyorum, ya da belki de onun demeliyim iş sıkıntıları." "Neden?" Wade merakla ona bakarak açıkça sordu. Clyde'ın rengi biraz arttı ama doğrudan bakışlarıyla karşılaştı. "Ben ondan bir mektup vardı," diye yanıtladı, bunda, başka şeylerin yanı sıra. Kendi arazisine sahip olan demiryolu şirketiyle yaşadığı sorunlardan bahsetti. "Bölge, su sorunları var. Ciddi bir mesele gibi görünüyor." "Sana bunu nasıl yazdı?" diye sordu Wade. "Sen de öyle misin yazışıyor mu?" "Affedersiniz. Benim işim değil, ama Casey dertlerini anlatmaya pek meyilli değil. Sanırım," dedi CLYDE, "sana ilk nasıl tanıştığımı anlatmalıyım." Dan. Bunu yaptı, Wade'i oldukça şaşırttı. "Bu tam da Casey'ye benziyor," diye yorumladı. "Bir midye kadar yakın. Daha önce seninle tanıştığını bana hiç söylememişti. Ve böylece sana $10 ödünç verdi." "Sen." Bu fikre güldü. "Sonradan bunun bir ihtiyacı olabilir aynı on." "Gerçekten mi öyle diyorsun? Para ona şimdi yardım ederse?" "Henüz gerekli değil. Durumun nasıl olduğunu anlatayım. Gerçekten yaptı kısalık ve netlikle de öyle. Şu anki durum şu ki hükümet su hakkını mahkemelere bırakır. Mahkeme Eylül ayında bir zamana kadar oturmayacak. İşte buradasın. Bu arada şirket suyu almaya çalışıyor ve çiftçiler de onları önle. Şu ana kadar kimse zarar görmedi ama maalesef acı kesin gelişebilir. Ciddi sorunlar olabilir her zaman. Biden ve arkadaşlarının uzun bir hukuki mücadele için parası yok mu? Hayır. Casey kendisi toprak fakir, yani, her dolarını koydu birlikte toprak kazanabilirlerdi. Ya iflas edecek ya da öldürmek. Diğerlerinin iyi çiftlikleri var ama parası yok. Ve yapamazlar topraklarında herhangi bir şey toplamak için bu koşullarda kimse kredi vermezdi. Varlıklarının bile işin içinde. Bolca param var, dedi CLYDE.
Ne yapacağımı bildiğimden daha fazla böyle yaşarken, harcayabileceğimden daha fazla. Sana bir şey vereceğim, bu davayı tam olarak götürmek için ihtiyacınız olan miktarı şimdi kontrol edin, en yüksek mahkeme. Bu çok cömert bir teklif, dedi Wade, ama kabul edemem. Öyle sadece savaşın kasımlarının eksikliği değil. Bu büyük bir durum, birkaç kişiye karşı bir şirket davası, onların kadar az etkiye sahip paranız var. Yasal maliyetleri büyük ölçüde boşuna ödeyebilirsiniz. Görüyorsun, Western Airline'a karşı gelirsin. Saygıdeğer amcan yapabilirsin ama yapamazsın. Clyde'ın pürüzsüz alnı düşünceli bir şekilde buruştu. Ama sadece şöyle dedi. Eğer Biden için her şeyi yapabilirim, para ya da başka bir şekilde, arkadaşları, ben hazırım. Şu anda ne yapabileceğini bilmiyorum, dedi Wade. Ben birkaç haftalık tatil. Çoğunu o bölümde geçirmeyi planlıyorum, ülkenin bir yeri. Döndüğümde daha fazla şey öğreneceğim. Kitty de gidecek mi? CLYDE sordu. O istiyor ama fikri sevmiyorum. Orası biraz sert. Onun daha rahat olduğu yere gitmesini tercih ederim. Tek başına bundan zevk almazdı. Diyelim ki ona eşlik edersin, diye önerdi Wade. Çok memnun olurdu. Diyelim ki, dedi CLYDE, ikimiz de sana eşlik edelim. Dedi Wade. Peki neden olmasın? İkimiz de süslü yaz tatil bellerinden bıktık. Ben istiyorum Biden'ın ülkesini gör. Gerekirse zor bir şekilde geçebiliriz. Kamp kur ya da ev al, bir şekilde anlaşırız. Ah, saçmalık. Wade itiraz etti. Bunu sevmezsin. Hava çok sıcak, gündüzleri bir felaketi. Sıkılarsın. Beğenmezsek gidebiliriz. Kitty gidip itiraz etmezse bana, ikimizi de götürür müsün? İsterseniz ikiniz de gideceksiniz. İster, hayır, desim ya da demeyeyim, dedi Wade. Bu bir uydurma iş mi? Kitty ile hallettin mi? Henüz değil, dedi CLYDE, gözleri parlıyordu, ama yapacağım. Wade'in ofisinden CLYDE doğrudan Hess'in merkezine gitti, sistem, başçısını ayrılırken buldu. Jim Hess büyüktü, dikkatsiz giyinmiş, nazik yüzlü. Gri rengi sıkı kesilen bıyık duman nedeniyle sararmıştı. Oturdu ve işaret etti, yeğenini oturtmaya oturdu, eli mekanik bir şekilde pro arıyordu. Peki genç hanım, sorun ne, diye sordu. Yaklaşık 15 dakika zamanını istiyorum, amca Jim. Sakin ol, diye yorumladı Hess. Kural olarak kelimelere tutukluyordu. Ben korktuğun için para borç almak istiyorsun. Yine de ona keskinlikle baktı. Onun çok sevdiği biriydi ve ona çok daha fazla zaman ayırıyordu, düşündüğünden daha fazla ilişki yaşamıştı. En baştan başlayarak, ona Casey'dan, buluşmasından bahsetti, onunla birlikte. Su sorunu ve Western Airline'ın tutumu vardı. Hafızası iyiydi ve anlayışı mükemmeldi. Bu yüzden davayı açıkça ifade edebiliyorum. Bu Dan ve arkadaşları, diye yorumladı Hess, bana uyanmış gibi görünüyor ona karşı. Onlara yardım edebileceğin bir şey olabileceğini düşündüm. Ne? Bilmiyordum. Ama sen bir demiryolu adamısın. Belki bir etkin sahibin Bay York veya yöneticileriyle birlikte. Belki de ona bir etki getirebilirsiniz ayı. Hess kasvetli bir şekilde gülümsedi. Yaşlı Nick'in York üzerinde benden daha fazla etkisi var. Beni görünce karşıya geçiyor. Onu onun kadar seviyorum, beni seviyor. Kendi gösterisinin patronu, yönetmenleri buz kesmez. Neyse, bu benim işim değil. Araya girmek için hiçbir bahanem yok. Yüzü hayal kırıklığını gösteriyordu. Üzgünüm, dedi Hess. Her şeyi yapardım senin için, küçük kız, ya da sana iyi bir şey yapan biri için dön. Ama nasıl olduğunu görüyorsun. York ve ekibinden iyilik isteyemem. Eğer yaparsam sadece reddederler. Tırnak işareti. Tabii ki hayır, eğer öyleyse, diye onayladı CLYDE. Bilmiyordum. Bir şeyler yapabilir ya da önerebilirsin diye düşündüm. Hess sessizdi, meditasyon içinde sigara içiyor, amaçsız çizgiler çiziyordu blotter. Çok paranın mı var, diye aniden sordu. Bolca var, diye yanıtladı CLYDE. Neden? Pekala, dedi Hess yavaşça, şu anda Western Air bana öyle görünüyor ki, iyi alışveriş. Öyle mi? Biraz alırım, sen öyle dersen. Öyle dediğimi söyleme, adımı söyleme. Brokerlarınıza satın almalarını söyleyin, pazarda dayanabildiğiniz kadar sessizce gelin. Onlara satın almalarını söyle, talimatlarını bozana kadar. Ne zaman yapacağını sana bildiririm şu. Onlara mevcut pazardan almalarını söyle. Fiyat düşüşleri devam ederse satın almakta.
Ve eğer bir yere gidersen, bir telin nerede olacağını bana bildir, seni yakalayamam. Teşekkürler, amcacım, dedi CLYDE. Western Air'in iyi bir şey olduğunu düşünüyorsun. O zaman yatırım mı? Ben öyle demedim, iyi bir satın alma olduğunu söyledim, dedi Hess. Değil, şimdi yüksek. Bir gün, tereddüt etti, bir gün bunun değeri olmalı, Hess sistemi gibi, kendi stoklarımızdan biri kadar. Bu kehanetle, pişman olduğu görünen bir şekilde, Jim Hess yeğeni omzunda. Başkalarının endişelenmesini istemedi, sorunlar yaşadı ve nişanını sürdürmek için ayrıldı. CLYDE hemen Bayan Wade'i aradı ve onu evde buldu. Hemen oraya gidip işleri düzeltmek için hareket etti. Zor bir şey değil, başarı elde etti. Çünkü Kitty Wade yalnız bir tatil olasılığını buldu, çok çekici olmayan ve gönüllü bir komplo kurucuydu. Harrison'ın bizi almasını sağlayacağız, diye ilan etti. Sahip olacağız her türlü güzel zamanlar da vardı. Binmek, araba sürmek, balık tutmak ve başka ne yaparlarsa yaparlar. Giyinmek zorunda kalmamak rahatlama olmaz mı? Ve sözümün üstünde, sevgilim, ideal bir refakatçi olacağım. Ah, Biden'a olan ilgim henüz o aşamaya gelmedi, diye güldü CLYDE. Biraz kızarıyor ama yoğunluk gibi davranmak için fazla akıllıca değil. Şimdiye kadar bulmuştu böyle kötü niyetlere karşı en iyi savunmanın açık sözlülükte olduğunu. Söyledi. Ama beni onunla yalnız bırakma, Kitty. Belki de onun bana bağış vermesiyle sonuçlanabilir, adı ve dünya mallarıyla. Bayan Casey'dan, sessiz, yapma sence mi? Acaba kendimi o kitapta duyurmak ister miyim diye merak ediyorum. Yol, Kitty Wade ona dar bir bakış attı. Clyde'ın yüzünde sadece bir şey ifade ediliyordu, gülen eğlence. Harrison ona çok değer veriyor, dedi. Babasına inanıyorum, Biden öldükten sonra zengin olduğu söyleniyordu. O zaman Biden adam. Ve çok temiz biri. Bence çok şey hak ediyor kredi. Ben de öyle, diye onayladı CLYDE içtenlikle. Bay Wade'e hazır olduğumu söyledim, Biden'ın bu davası için gereken parayı sağlayacak. Yaptın, diye bağırdı Bayan Wade. Neden? CLYDE, neden? Nasıl olur, endişeleniyor mu? Ve CLYDE ona ilk kez Casey ile ilk tanışmasını anlattıdan. Ve bana hiç söylemedin. Kitty Wade, kocası gibi yorum yaptı. Gerçek hayatta gerçek bir aşk. Ama bence sen en iyisin, duyduğum cömert bir kız. Tabii ki ona aşıksan. Bu durumu açıklar. Değil mi? Şimdi, biraz. Ona aşık değilim, Kitty, dürüst olmak gerekirse değilim, diye yanıtladı CLYDE. Hiç olacağımı bilmiyorum, olmayacağım. Bana bir hizmet yaptı ki geri ödemek istiyorum. Ne yapacağımı bildiğimden daha fazla param var. Zor bir dönemde ona para yardımcı olacaksa, bu bana bağlıydı. En azından, ben de böyle bakıyordum. Ve ülkesine gitmek konusunda, neden, ben istemek, hepsi bu. Böyle bir ülkeyi görmek istiyorum. İnsanın, bir şekilde diğerlerinden farklı. Bence umursamıyor, param olsun ya da olmasın. Kendini bana hatırlamayacaktı ta ki onu neredeyse tanıyana kadar. Yakışıklı olduğumu biliyorum ve biliyor ama umursamıyor sanırım. Ve bana asla yazmazdı bu dünyada, ya da yazmasaydım bana kendisi bir şey söylemiş olurdu önce onu ve bunu yapmasını istedi. Neden? CLYDE. Kitty Wade hayretle bağırdı. Tam olarak bunu yaptım, diye ısrarla söyledi CLYDE. Eğer aşık olsaydım ona karşı çıkacağım son şey olurdu, değil mi? Aman tanrım, yukarıda. Kitty, biliyorum ki eski standartlara göre kız gibi değil. Sen evlendi, kocan, evin ve ilgi alanların var. Ben bunların hiçbiri. Ne kadar amaçsız ve ne kadar amaçsız olduğunu fark edemezsin, hayatım boş ve boş. Sadece zaman kaybediyorum. Bu yeterliydi birkaç yıl önce ve bundan keyif aldım. Ama şimdi senin kadar yaşlandım. İstiyorum günlük ve yıllık aynılık turundan farklı bir şey. Eğer günde 16 saat çalışacağım bir adam olsaydım. Eğer özel bir yeteneğim olsaydı ben onu yetiştirirdim. Ama ben yapmadım. Ben sadece sıradan bir zengin kızım. Fiziksel ve zihinsel durgunluk tehlikesi, bazılarıyla evlenme tehlikesi, kendime yeni bir şey sağlamak için sevmediğim zengin bir adam ilgi alanları. Casey'dan yeni bir ilgi alanı, sanırım, dedi Kitty Wade kuru bir şekilde. Keşke yapmasaydın, Kitty, dedi CLYDE. O zaman yapmayacağım, dedi Kitty Wade, çünkü bence söylediklerine inanıyorsun. Ki bu, diye ekledi kendi kendine, benden daha fazlası, genç hanım.
Coldstream boyunca, tüm çiftliklerde bolca su vardı. Hendekler dolup taşıyordu. Tarlalarda toprak, minnettarlıkla karanlık ve nemliydi. Tahıl kökleri derinlerden içiyor. Çağların, su tarafından sihirli bir şekilde serbest bırakılan bereketiyle besleniyordu. Görünüşe göre matkaplarda incecik ve zayıf yatan o küçük bitkilerden, aniden kalabalık, şehvetli büyümeler fışkırdı. Güçlü, sağlam saplı milyonlarca yeşil bayrak, fırlatılırcasına sıcak rüzgarlara doğru açıldı. Tarlaların uzunluğu boyunca, dar aralıklarla, canlı zümrüt fonunda gerilmiş gümüş teller gibi sıvı küçük akarsular akıyordu. Tomurcuklanma zorlu, hızlı ve harikaydı. Neredeyse, tahılın büyüdüğünü duyabilirdiniz. Her şey bir bereket işareti olsa da bu. Su tedarikinin devam ettiği anlamına geliyordu ve çiftçiler bu fırsattan tam anlamıyla faydalanıyordu. Oradaydılar. Çünkü kimse bu koşulların ne kadar süreceğini bilemezdi. Bir arazi parçası yeterince nem aldığında, su hemen başka bir yere kaydırılırdı. Taşma ya da israf asla olmazdı. Bu durum, uzun saatler demekti, sürekli ama zahmetli bir iş. Doğal olarak, her çiftliğin ana hendeği, su kaynağının kalbiydi. Buradan daha küçük hendekler, malzemeyi farklı tarlalara taşıyordu. Bunlar arterleri temsil ediyordu. Tahıl ve kök bitkiler arasında görülen küçük dereler ve uzun sulama izleri ise benzer şekilde damarlara benziyordu. Bunları beslemek için, her birkaç yardada bir damarlara dokunmak gerekiyordu. Bu çıkışların ayarlanması ise, biraz beceri ve zorluk gerektiriyordu. Çünkü hendekler, emme ve buharlaşmanın en yüksek olduğu günün sıcak döneminde her zaman daha alçak, gecenin serin saatlerinde ise yükselen bir yapıdaydı. Dan ve tüm ekibi fazla mesai yaptı, elde edebilecekken, ellerinden gelenin en iyisini aldılar. Çekingen yatırımcı Glass, onu birkaç kez ziyaret etti. Casey, ona ilk kez çiftliği gösterdiğinde, sulama teorisi ve uygulamasını açıklıyor, hangi ürünlerin yetiştirilebileceğini, nelerin yetiştirilemeyeceğini ve nelerin belki büyütülebileceğini ama henüz kanıtlanmadığını anlatıyordu. Glass, bu bilgileri bir sünger gibi emdi. Bir kez daha şüphelerini ve korkularını dile getirdi, aynı zemini, yorucu bir detayla tekrar geçti. Casey, ikinci günde gerçekleştirdiği ziyarette onu, kendisini acıyarak dinleyen Tom McKay'le teslim etti. Bu Glass'ın kesinlikle bir koruyucuya ya da bir hemşireye ihtiyacı var, dedi McKay. Sonrasında Casey'yi anlatırken, çipleri hangi yöne asacağını bile bilmiyor gibi görünüyor. Beni o kadar yoruyor ki. Belki de bu konuda dua etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu yaptığını da söylüyor ama hiç net bir cevap alamıyor gibi. Ona, Tanrı bilmiyorsa, ben kesinlikle bilmem, diyorum. Sonra gidip karısına soracağını söylüyor. Karısı mı? Onun hakkında ne düşünürsün? Onu orada öylece bıraktım. Ama Glass, zararsız, sıkıcı bir adam olarak çiftlikten çiftliğe dolaşıyor. Dinleyemeyecek kadar meşgul olan insanlara karşı kendi şaşkınlıklarını anlatıyordu. Sonunda, arazi satın aldığını ve ailesini çağırdığını duyurdu. Ve bu kararın verdiği güçle, tarımsal bilgiler edinmek için adeta yanıp tutuşuyordu. Bu sırada Casey, vadeden, uzun zamandır vaat edilen o Coldstream ziyaretinin tarihini belirten bir mektup aldı. Eşi ve Bayan Burnaby ona eşlik edecekti, şehirde, bir otelde kalacaklardı. Casey, hemen Tom McKay ile birlikte komiteye girdi. "Wade buraya geliyor," dedi. "Hanımlar işleri biraz karmaşıklaştırıyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. Beni endişelendiren şey ev. Öyle istediğim gibi döşenmemiş, üstelik küçük de kalıyor. Sanırım taşınmamız gerekecek, Tom." "Tabii," diye hemen onayladı McKay. "Her yerde yatabiliriz. Ben, yeni alet evinde birkaç ranza hazırlarım. Su durumumuz oldukça iyi, sen onlara ülkeyi gösterirken ben suyla ilgilenebilirim." Hemen ardından Casey, Çinlisi Feng'e temizlik ve ovma emrini verdi. Bu durum, Feng'in gözle görülür bir tiksinme yaşamasına neden oldu. "Ne oldu?" diye sordu Feng. "Ev oldukça temiz. Bana, hızlıca ovala, hızlıca yıka, yatağın altını hızlıca süpür, diyorsun. Şimdi her yer pırıl pırıl. Tamam adamım, ama kadınlar için bu yetmez," diye açıkladı Casey. "İki hanımefendi kalmaya geliyor, Feng." "Ho," dedi Feng, zihnini bu yeni duruma uyarlayarak. "Sen ve Tom, onu etkilemek mi istiyorsunuz?" "Hayır," diye yanıtladı Casey. "Biri zaten evli. Hanımlar hep aynıdır.
Arkadaş falan değiller, Feng. Tırnak işareti. Olmaz, diye kesin bir dille duyurdu Feng. Kadınların gelmesi işe yaramaz. Her zaman çok fazla iş çıkarırlar. Her an sorun yaratırlar. Belki yatakta kahvaltı isterler, belki bebek getirirler. Bir Çinli çocuğa $1 bile vermezler. Hiç iyi değil. Sanırım sen o süslü kadınları bana bırakıyorsun, ben Çin'e geri döneceğim. Şimdi bırakırsan, burada ölü bir Çinli çocuk kalır, diye tehdit etti Casey. Ardından ustaca ekledi, bu gelen hanımefendi, bir TYE hanımefendisi. Tıpkı Mandarinlerin kızı gibi. Çok zengin. Ho, dedi Feng düşünceli bir şekilde. Çok zengin, ha, tamam o zaman, evi temizlerim. Ama bu diplomatik zaferi kazanmış olsa da Casey tam anlamıyla memnun değildi. Sonunda şaşkınlıklarını Shayla'ya götürdü ve süsleme gibi sorunlarda yardımcı olması için onu işe aldı. Bu bayan Burnaby nereden bahsediyor, diye sordu Shayla. O kim? Casey durumu anlattığında, Shayla şüpheli kaşlarını çattı. Bana kalırsa dışarı çıktığında gerçek topluma karışmışsın, Casey. Eğer o kadar parası varsa, genellikle kibirli olur. Sıkıcı kadınlardan nefret ederim. Güzel mi? Neden? Evet, sanırım öyle, diye itiraf etti Casey. Ah evet, güzel. Bu konuda hiç şüphe yok. Ama bence o da huysuz. Onu seveceksin, Shayla. Kolayca korkmaz ya da titremez, bazı açılardan bana seni hatırlatıyor. Teşekkür ederim. Peki, onun korkmadığını ya da titremediğini nereden biliyorsun? Casey sorudan kaçtı, sadece, öyle tahmin ediyorum. Neden daha önce hiç bahsetmedin? Hiç düşünmemiştim. Bayan Wade'in geleceğine dair en ufak bir fikrim yoktu. Hele ki Bayan Burnaby'nin. Görüyorsun ya, bu durum beni zor durumda bırakıyor. Bana yardım edersen çok minnettar olurum. Tabii ki gelip odalardaki işleri düzenleyeceğim, diyerek kabul etti Shayla. Ve böylece, Casey trenin gelmesini beklerken, misafirlerin kalacağı yer. Onun sert ve eksik yönlerini bildiği ölçüde, mümkün olduğunca düzgün hale getirilmişti. Wade ve ekibi, yanlarında, çantalara eşlik eden itaatkar bir kapıcıyla birlikte trenden indi ve bir anda Casey, herkesle el sıkışmaya başladı. Demek burası senin ülken, dedi Bayan Wade, çevresine oldukça şüpheli bir şekilde bakarak. Kalbinde, böyle bir yerde birkaç hafta geçirme ihtimalinin verdiği dehşet vardı. Ama hepsi bana ait değil, diye güldü Casey. Keşke öyle olsaydı. Burada sadece gerekenler var, Bayan Wade. Birkaç yıl bekleyin. Şimdi, planımız şu, otelde akşam yemeği yiyoruz. Sonrasında hepinizin kalacağı çiftliğe doğru yola çıkıyoruz. Wade ve eşi itiraz etti, bunu kabul edemeyeceklerini söylediler. CLYDE ise hiçbir şey demiyordu, Casey ona döndü. Siz ne dersiniz Bayan Burnaby? Kuru kuşaktaki bir kulübenin rahatsızlıklarına dayanabilir misiniz? Arkadaşlarımın elindeyim, diye güldü CLYDE. Bu beni de kapsıyor, dedi Casey. Her şey sizin için ayarlandı. Bu benim toprağım ve burada patron benim söylediğim geçer. Arka planda süzülen Bay Kilty, bu konuşan beyefendiye bakıp gülerken, görünüşte sonsuz olan bu karşılamayı rahatlatmaya başladı. Onu seviyorum, diye fısıldadı CLYDE. Saf altın, dedi Casey ve dikkatini başka yöne çekti. Çantaları istasyona bırakması için Kilty'ye yardım etti. Küçük istasyon görevlisi, baş parmağını hafifçe platforma doğru sallayarak, o harika bir kız, dedi. Doğru, diye yanıtladı Casey. Ah, senin gibi sessiz bir şeytana güveniyorum, doğrusunu seçeceksin, dedi Kilty. Ben de aynıydım ama daha gençtim. Ne o zamanki halim ne de şu anki halim gibi. Güzel, büyük bir kızdı, adı Mary ya da Josephine olmalı. Hayır, onlar sonradan geldi. Ne diye gülüyorsun öyle, neye? Her zaman, sevdiğim bu kızın adını unutuyordum. Gece ay ışığında yürürken, şimdi beni anlıyor musun? Ve geliyoruz. Yerden belki 2 fit yüksekliğinde bir kütük duruyordu. O kütüğün orada ne aradığını merak edeceksin ama dinle. Durdum ve kolumu beline doladım. Ya da dolamaya çalıştım. Çünkü belinin ciddi bir çevresi vardı. Bir adam ona karşı derinden karşılık verirdi. Ona, Lena, diyorum. Adının Lena olduğunu hatırladım, bir İsveçliydi. Lena, dedim, aya bak. Evet, onu görüyorum, dedi. Tatlı yüzünü biraz daha güneydoğuya çevir, dedim. Çünkü daha önce gözüme kestirdiğim o kütük tam oradaydı. Onu doğru açıyla tuttuğumda, kütüğün üzerine bir hamle yaptım ve onu öptüm.
Ve bu, adeta zorlu bir oyundu. Benim boyum belliydi, o ise 6 fitin üzerindeydi. Seni seviyorum, dedi, sen de beni seviyorsun. Peki, sonra ne dedi, diye sordu Casey, Bay Kilty nefes almak için durduğunda. Duygularını gizledi, diye üzgün bir şekilde yanıtladı Bay Kilty. Dedi ki, şimdi eve gitmeliyiz. Bir adamı sevmek için merdivene tırmanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ve sonrasında, ne yaptı biliyor musun? Makas motorunda bacaklarını kaybetmiş, hiç bacağı olmayan başka bir küçük dilli adama gitti. Ama adamın öyle bir kurnazlığı var ki, sanki ayakları varmış gibi ekstra çaba gösteriyor. İşini yürütüyor. Yine de bir haç gibi, bir serçe ve bir turna gibi görünüyor. Üstelik taşınmak zorunda. Yürürken, yağ kutusu ya da Ocak ayındaki ahır kapısı gibi gıcırdıyor. Kız onunla evlendi ve kamplar için çamaşır yıkayarak onu lüks içinde yaşatıyor. Ve işte görüyorsun. Onu öpmek için kütüğün üzerinde durmuş olsam da o. 2 numara için her zaman ayakta durmak zorunda kaldığı şeyler yaptı. Corny, dedi Casey ciddi bir şekilde, sen berbat bir yalancısın. Senden hakaret işitmeyeceğim, diye karşılık verdi Bay Kilty, aynı ciddiyetle. Bu lafın hangi kaynaktan geldiğini düşüneceğim. Hadi, bir zarar görmeden git buradan. Akşam yemeğinden hemen sonra Casey, kestane renkli, ince yapılı 2 attan oluşan yol takımını getirdi. Wade ailesi arka koltukta, CLYDE ise Casey'nin yanında oturuyordu. Atlar hızlı bir giriş yaptı ve Bayan Wade irkildi, CLYDE ise istemsizce koltuk korkuluğuna tutundu. Sorun yok, diye güvence verdi Casey. Biraz canlılar, hepsi bu. Eve döneceklerini biliyorlar, bu onların mutlu olduklarını söyleme şekli. Hadi Dick, hadi doktor. Uslu durun, sakin olun. Onları elinde tutuyor, sabırsızlıklarını kontrol ederek rahat bir koşuya zorluyordu. 1-2 mil içinde sakinleşirler. Atları bilir misiniz, Bayan Burnaby? Çok az. Sürerim ve binerim ama ben sakin hayvanları severim. Ah, bunlar sakindir. Casey, arkadaki Bayan Wade'e gülümsedi. Öyle mi, diye yorum yaptı kadın. O zaman vahşi olanların arkasında araba kullanmak istemem. Yüzlerine hafif bir rüzgar vuruyor, tozu geriye doğru savuruyordu. Kasaba aniden, kahverengi çimenlerin ardında kayboldu. Yol, küçük pamuk ağaçlarının etrafından kıvrılarak acımasızca ilerliyor. Bazen aşağı inip, bazen de uzun yokuşlar tırmanıyordu. CLYDE, bu tatlı ve ince havayı hevesle içine çekti. Şehir ve günlük hayatı çok geride görünüyordu. Şimdiye kadar tatilleri, hep eğlencenin bir zorunluluk olduğu yerlerde geçmişti. Burası ise farklı olacaktı. O eğlence aramıyordu, her şeyi akışına bırakacaktı. Hakkında az şey bildiği, insanların bakış açılarının garip olduğu bir dünyaya girdiğini hissetti. Bir şekilde, bu yolculuk onun kaderi olacak gibiydi. Kendini bu kaderin pençesine bıraktı, bu koşullar onu istemeden de olsa harekete geçiriyordu. Nerede ve nasıl bitecek, diye belirsizce merak etti. Dan'ın profiline baktı. Şapkasının kenarı, güneşe karşı gözlerinin üzerine eğilmişti. Dizginleri tutan güderi eldivenli elleri, büyük kestane atların sabit çekişine karşı koyuyordu. Toynaklar, güçlü darbelerle düşüyor ve yine de bir atletin hafifliğiyle yükseliyordu. Kilometreleri küçümseyerek arkalarında bırakıyorlardı. CLYDE, düşsel bir memnuniyet içindeydi. Beğeneceksin, dedi Dan aniden. Öyle mi, diye gülümsedi CLYDE. Nereden biliyorsun, nasıl bildin? Büyük ölçüde bir tahmin. İlk başta gergindim. Ya şimdi? Değilim. Burası düz, tozlu bir patika. Çimenler o kadar kuru ki neredeyse ölü. Belirgin bir manzara yok, deri ve at eti kokusu da pek hoş sayılmaz. Ama yine de sen bu şeyleri fark etmiyorsun bile. Toprağın büyüklüğü ve yeniliği seni içine çekti, Bayan Burnaby. Bunu bilmiyorsun ve kelimelere dökemiyorsun. Ben kendim de yapamıyorum. Ama o his var işte. Sen de bizden birisin. Bizden mi? Yeni toprakların insanları. İsterseniz öncüler, modern kolonistler, kaşifler diyebiliriz. Merak ediyorum. Bu fikir onun için yeniydi, üzerinde ciddi bir şekilde düşündü. Ailem şehirliydi, hayatım boyunca şehirde yaşadım. Ve yine de, bahsettiğin o hisse kapıldığımı düşünüyorum. Ama bunu ben de kelimelere aktaramıyorum. Tırnak işareti. Eğer yapabilseydin, dünyanın en ünlü kişisi olurdun. Şarkı orada, şarkıcısını bekliyor.
Her zaman oradaydı, bekliyordu ve o şarkıcı hiç gelmedi. Kalbimizde bu sesleri duyan bizlerin eksikliği yok. Ara sıra bir dahi yanlışlıkla o sese yaklaşıyor, neredeyse yakalıyor ama sonra kaybediyor. Bence kimse bunu tamamen bulamayacak. Ama eğer biri çıkarsa, aman tanrım, ne muhteşem bir uyum olurdu. CLYDE merakla ona baktı, ama Dan ona bakmıyordu. Gözleri, safir bir denizde beyaz bir ada gibi duran küçük bir bulutun üzerindeydi. Yola ve çevresine hiç dikkat etmiyor gibi görünüyordu. Ancak kestanelerden biri gevşek bir taşa sendelediğinde, Dan hemen dizginleri topladı. Sert bir azarlama sözüyle birlikte kamçıyı hafifçe şaklattı. Tökezlemek istememişti, dedi CLYDE. İstememeliydi de. Yorgun olmayan ve işine dikkat eden bir at, asla yola kapılmamalıdır. Kambur bir gün, nazik sahibinin boynunu kıran bir attır. Şimdi onları biraz serbest bırakacağım. Clyde'ın gözlemlediği kadarıyla Dan görünürde hiçbir şey yapmamıştı. Ama hemen, sanki ellerinden ince bir akım geçmiş gibi. Hatlar boyunca atların başları yukarı kalktı, kulakları dikildi. Adımları hızlandı ve ölçülü vuruşları hızlı bir nalağa dönüştü. Atlar da bu yarıştan keyif alıyor gibiydi. Bu hız değişimiyle, geniş ciğerlerini genişlemiş burun delikleriyle dolduruyor. Havayı gürültüyle dışarı üfleyerek, başlarını sallayıp kendileriyle ve yaptıkları işle gurur duyuyorlardı. Bayan Wade, hafif araba bir inişe geçtiğinde, kocası Bay Wade'in koluna gergin bir elle tutundu. Ama CLYDE sakin hissetti, dudakları hafifçe aralanmış, gözleri parlıyordu. Sıcak rüzgar bir sel gibi yanından geçerken, bakır altın saçlarının asi tutamlarını uçuruyordu. Saatte 15 mil, dedi Casey. Beğendiniz mi? Arabada 50 mil hızla gitmekten iyidir, diye yanıtladı CLYDE. Tanrı yapımı ile insan yapımı beygir gücü arasındaki fark budur işte. Bazı insanlar bunu takdir edemez. Ben edebilirim. Bu sadece bir son değil, bir tempo. Amaca ulaştıran bir yol. Üstelik etten ve kemikten olan insanın, diğer canlılara duyduğu sevgi var. Bunu başardınız. Ama onları bu tempoda tutmayacağım, hava çok sıcak. Öğleden sonra geç saatlerde çekçak göründü. Altlarında uzanan bir tepenin köşesinden dönerlerken, tarlaların zümrüt rengi. Batan güneşin altın ışıklarıyla ıslanmış halde aniden karşılarına çıktı. İşte benim krallığım, dedi Casey. Hoş geldiniz. CLYDE şaşırmıştı, bir ölçüde hayal kırıklığına da uğramıştı. Burayı farklı hayal etmişti. Onun zihninde, çiftlik kelimesi. Büyük bozkır alanları, çorak manzaralar, sığır sürüleri. Yalnız atlılar ve estetikten uzak çirkin binalar demekti. Oysa burada yeşil tarlalar, ağaçlar, su, boyalı ahırlar ve bungalov tarzında inşa edilmiş güzel. Küçük bir ev vardı. Neden, diye bağırdı, burası resmen bir çiftlik. Teşekkür ederim, diye yanıtladı Casey, işte bunu yapmaya çalışıyoruz. Sadece burada onlara, çiftlik, yerine, ranch, diyoruz. Biraz daha resimsi, kurguyla yüceltilmiş ve hayal gücüne hitap etmesi için hesaplanmış bir terim. Arazi satışında paha biçilmez bir kelime. Ama size kesin bir gizlilikle söyleyebilirim ki, doğudaki bir çiftlikte çalışmakla batıdaki bir çiftlikte çalışmak ikiz kardeşler gibidir. Hangisi, ayırt edemezsiniz. Mekale, Casey'i atlardan kurtarmak için yaklaşırken ortaya çıktı. Taze tıraş olmuştu ve alışılmadık bir özenle giyinmişti. Beyaz ceket ve önlük içindeki Frank ise odasından gülümsedi. Gelecek olası dolarları göz önünde bulundurarak, merhaba zengin bayan, dedi. Şimdi, bu ev, diye açıkladı Casey içeri girerlerken. Siz üçünüze ait. Buradayken sahip olabileceğiniz, kalabileceğiniz ve dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir yer. Bu yeterince yasal bir tanım oldu mu, Wade? Çinli de sizin hizmetinizde, emirleri sizden alacak. Bayan Wade, sizin odanız şurası. Bayan Burnaby, bu oda da sizin için. Ama eğer değiştirmek isterseniz, hiç çekinmeyin, mutlaka yapın. Peki, senin odan hangisi, diye sordu Wade. Ben diğer binalardan birinde kalacağım. Ne, seni kendi evinden mi çıkarıyoruz, diye bağırdı Wade. Bu olmaz Casey, gerçekten olmaz. Buna izin vermeyiz. Tabii ki hayır, diye katıldı eşi. Gerçekten de gitmeyiz, dedi CLYDE. Ama Casey kararlıydı. Her saat gelip gittiğini, erken kalktığını ve Mekale ile görüşebileceği yerde olması gerektiğini açıkladı.
Bu kurguyu sürdürmekte ısrar etti ve sonunda onları yarı yarıya ikna etti. CLYDE, kendisinin olduğu belirtilen odaya girdiğinde, mutlak bir temizlik ve zariflikle karşılaştı. Perdeler zevkle örtülmüş ve kurdeleyle bağlanmıştı. Şifonyer ve komodin üzerinde örtüler, bir iğnelik. İğneler ve küçük takılar için minik tepsiler yer alıyordu. Yatak ise adeta bir hastane düzeniyle yapılmıştı. Bir an sonra Kitty Wade içeri girdi ve etrafına bakındı. "Senin odan da öyle," dedi. "Sıradan bir bekar böyle şeyler yapmaz, CLYDE. Çinli adamın yapması ise söz konusu bile değil. Burada bir kadın eli var. Bunu Baydan'a soracağız," dedi CLYDE. Ama Kitty Wade bunu ancak akşam yemeğinden sonra yapabildi. "Bayan MCCR sizin için odaları nazikçe düzenledi," diye yanıtladı Casey. "Bayan MCCR kim?" Casey çekmeceden bir avuç fotoğraf çıkardı, aralarından birini seçip Bayan Wade'e verdi. "O, Shayla MCCR. Sizi bir gün babasının yanına, Talapus'a götüreceğim." CLYDE, tam olarak anlayamadığı bir ilgiyle hareketlendi ve Kitty Wade'in omzunun üzerinden eğildi. Fotoğraf büyütülmüş bir anlık çekimdi ama muhteşem bir benzerlik taşıyordu. Shayla ayakta duruyordu. Bir elinde binici şapkasını tutuyor. Diğerini ise deklanşöre basıldığı an saçlarını düzeltmek ister gibi yukarı kaldırmış görünüyordu. Esmer, keskin yüzü, fotoğrafa dokunaklı bir özlemle bakıyordu. "Ne kadar güzel bir kız," diye haykırdı Kitty Wade. "Sence de öyle değil mi?" CLYDE. CLYDE'yi yüzeysel bir şekilde onayladı. Ama fotoğraftaki kızın o kararlı, korkusuz gözlerine bakarken, içinde belirsiz, anlaşılmaz bir düşmanlık hissetti. Kitty Wade ona hızla baktı, sesindeki gergin tonu fark etmişti. CLYDE bu bakışı hissetti ve içten içe ona kızdı. Kitty Wade'in gözleri, kesinlikle fazla gözlemciydi. CLYDE, ertesi sabah uyandığında, bir süre rüya dolu bir huzur içinde yattı. Lezzetli bir dinlenme halindeydi. Açık pencereden, kısmen çekilen perdelerin altından içeri süzülen, soğuk, berrak ve erken sabah havasında, insanı canlandıran bir iksir vardı. Dışarıda, verandanın gölgesinin ötesinde, o parlak güneş ışığını görebiliyordu. Bir yerde bir at kişnedi. Evin içinden ise, ara sıra tabakların tıkırdadığı o tanıdık sesler geliyordu. Ayağa kalktı ve mırıldanarak bir şarkı söyleyip giyindi. Garip bir mutluluk hissediyordu. Sanki uzun zamandır aranan bir hedefe ulaşmış gibi. O sabah, hayat yeni bir anlam kazanmış gibiydi, daha tatlı, daha temiz olmak. Başlı başına iyi, sevinilecek bir şey bulmak. Soluduğu hava bile, ayırt edilemez bir tazelikle doluydu. Yetişen şeylerin o bozulmamış, hassas kokuları. Ancak bir çocuğun burun delikleriyle ayırt edebileceği türdendi. Sadece var olmanın getirdiği, tıpkı bir çocuğunki gibi saf bir mutluluk hissediyordu. "Ne kadar iyi görünüyorsun CLYDE," dedi Kitty Wade, kahvaltı odasına girerken. Wade de ekledi, "Kesinlikle çiçek açıyor." "Gerçekten çok acıktım," diye güldü CLYDE. "Yatılı okuldan ayrıldığımdan beri, hiç böyle iştahım olmamıştı. Tanrı buradaki herkesi korusun," dedi Casey, kapıdan belirerken. "Nasıl uyudun?" "Aslında bunu size sormam lazım hanımlar, Wade için fark etmez." "Hey, sen Feng. Kahvaltıyı çabuk hazırla." Yemek sırasında, gün için planlar yaptılar. Sabahleyin Casey, suyu yulaf tarlasına verecekti. Öğleden sonra ise onları arabayla Talapus'a götürecekti. Orada akşam yemeği yiyecekler, sonra da ay ışığı altında geri döneceklerdi. Bu arada, bu yeri kendilerine aitmiş gibi düşünmeli. Nereye gitmek ve ne yapmak istiyorlarsa öyle davranmalıydılar. "Sana yardım edeceğim," diye teklif etti Wade. "Hepimiz sana yardım edeceğiz," dedi CLYDE. "Wade'i sulama işi için ayarlayabilirim," diye yanıtladı Casey, "ama siz hanımları değil. Sizin için fazla çamurlu bir iş. Ama nasıl yapıldığını görmeyi çok isterim," dedi CLYDE. CLYDE istediğini yaptı ve sahaya kadar onlara eşlik ederek işi izledi. Suyun sıralar boyunca aşağı doğru kaydırılmasını, akışının dikkatle ayarlanmasını ve derelerin ilerleyişini. Dikkatine rağmen üstü başı ıslanmış ve çamura batmıştı. Ama kendini uzun zamandır hiç bu kadar eğlenirken bulmamıştı. "Ben size söylemiştim," dedi Casey. "Sempati istemiyorum Bayan Burnaby. İstemiyorum zaten, kendimi eğlendiriyorum."
Suda oynamayı, çubukları hendekten aşağı indirip onlarla tekneymiş gibi oynamayı severim. Şok edici, diye güldü Casey. Ama seninle oynamayı ben de isterim. Güzel bir çocuksunuz, diye yorum yaptı Wade. Alışılmadık bir çaba sarf ettiği için terliyordu. Ama ruhumun derinliklerinde ben de aynı şeyi hissediyorum. Düşünsenize. 10. kattaki bir ofiste, hayatımı başkalarının işleri ve kavgaları için endişelenerek harcıyorum. Bu havada ne saklıyorsun Casey? Yaşlı Ponce de Leon'un gençlik çeşmesini mi? Evde, dolapta çok güzel bir viski bulunduruyorum, diye cevap verdi Casey. Su işi şimdilik bitti. Diyelim ki oturumu erteledik. Ben hemen giderim, dedi Wade. Peki ben nerede devreye giriyorum, diye sordu JLYDE. Ben de susadım. Frank, ikimiz için de harika çekçak fizzeler hazırlayacak. Susuz, aç ve gülüşerek eve girdiler. Kitty ve Wade, Clyde'ın elbisesinin haline bakıp bağırdılar. Tanrı'ya şükürler olsun ki gitmemişim, diye bağırdı Kitty. Baydan, bu gidişle bir terziden komisyon alacaksınız. Ah, bu yıkanınca geçer. Hem çok açım, hem çok susuzum. Susadın mı? Tüm o suyun içinde mi? Dedi Kitty Wade. Suyun gerçek susuzlukla ne ilgisi var, diye sordu kocası. Gel Casey. Biliyorsun, harman döven öküzün ağzını bağlamazlar. Lando, Cakes'in o harika ilacından hazırla bize. Yulafı suluyorduk, değil mi? Çok uygun. Yulaf ezmesi, rulo yulaf, yabani yulaf ve Titus yulaf. Birazcık damlat şuradan. Ne oldu sana, neyin var, diye sordu karısı. Kendimi zincirinden boşanmış bir yavru köpek gibi hissediyor itiraf edeyim, dedi Wade. Akşam yemeğinden sonra JLYDE, Talapus'a gitmek üzere hazırlanmak için odasına gitti. Sınırlı gardırobunu düşünceli bir şekilde inceledi. Sonunda elindeki en sade, en gösterişsiz kıyafetleri seçti. Böylece aynaya son bir kez baktığında, karşısında Panama şapkası, beyaz gömleği ve tweed golf eteğiyle sade bir kız görüyordu. Daha gösterişli kostümler giymiş olan Kitty Wade, ona eleştirel bir bakış attı. Ah, can sıkıcı, dedi. Bu hiç adil değil. Beni tepeden tırnağa fazla donanmış hissettiriyorsun. Ama üstümü değiştirmek de çok zahmetli. Ben tam tersi bir açıdan baktım, giyinmek bana çok zahmetli geldi, diye cevap verdi JLYDE. Sanırım burada buna gerek yok. Hem böyle daha rahatım. Kitty Wade öngörülü bir yorum yapmadı ama kendi kendine akıllıca gülümsedi. İçten içe, sadeliğin Clyde'ın en güçlü yönü olduğunu düşünüyordu. Bu sadelikle birlikte, saçları, teni ve vücudu o kadar doğaldı ki. Dikkati dağıtacak hiçbir pürüz yoktu. Gözü yormuyordu. Ve Bayan Wade, tüm bu özelliklerin şanslı bir sahibi olarak, bu gerçeği mükemmelen biliyordu. Bayan Wade ön koltukta, Casey'nin yanında otururken, JLYDE ise arkada Wade ile oturuyordu. JLYDE içinde belirgin bir hayal kırıklığı hissetti. Wade iyi bir insan ve iyi bir arkadaştı ama. Ama, büyük bir boşluk yaratıyordu. Kendini Casey'nin sesini dinlerken, onun dik omuzlarını izlerken ve o derin, canlı bronz tenini fark ederken buldu. Casey zaman zaman arkaya dönüyor. Onları da sohbete dahil ediyor ve Wade'in ilgisini çekecek bazı şeyleri işaret ediyordu. Ama yine de, JLYDE bu sürüşten tam olarak keyif alamadı. Geleceğimizi çiftliğe haber verdim, dedi Casey. Bu durum çoğunlukla hanımların rahatı içindi. Tabii ki, diye onayladı Wade. Kadınlar, insanların onları her zaman, sanki hayatlarında bir gün bile iş yapmamış gibi, eksiksiz ve hazır bulmasını severler. Eğer eve önceden haber vermeden birini getirirsem, Kitty'den çekeceğim vardır. Oysa kadınlar, sıradan kıyafetlerle ne kadar daha güzel göründüklerini bir bilselerdi. Kitty Wade, başını çevirerek karşılık verdi. O sırada Clyde'ın yüzündeki gizemli, sessiz gülümsemeyi yakalamıştı. Gözleri buluştu. Keskin bir soruya, meydan okuyan bir cevap bakışlardan dışarı fırladı. Kitty Wade, bu söylenmemiş cevabın peşini bırakmadı. Kocasının son sözleri ona yeni bir fikir vermişti. Ah, JLYDE Burnaby. JLYDE Burnaby, dedi kendi kendine, başını hafifçe sallayarak. Şimdi anlıyorum. Ne kadar derin bir incelik. Öyle düşünüyorsun ki, bu MCCR kızı en iyi köylü kıyafetlerini giyecek ya da kırsal tarzda süslenecek. Ve sen, üzerinde ince elenip sık dokunmuş o sadeliğinle, en azından bir erkeğin gözüne çok daha güzel görüneceksin. Seni takdir ediyorum canım,
1000 kadından biri bunu akıl edemezdi. Ben bile akıl edemezdim, üstelik erkekleri senden çok daha iyi tanırım. Ama bunu neden yaptın? Hiç görmediğin bir kızı mı kıskanıyorsun? Ve bu durum, Baydan'a gerçekten değer verdiğin anlamına mı geliyor, yoksa bu sadece geçici bir heves mi? Arabayla eve varana kadar kafasında hala bu sorunu çözmeye çalışıyordu. Donald M.C.C.Ra ve eşi onları karşıladı, Casey ile M.C.C.Ra, atları ahıra götürdüler. Diğerleri verandanın huzurlu gölgesine ulaştığında ise, Shayla evden çıktı ve öne doğru yürüdü. Onu gördüğü an, Kitty Wade kendi kendine gülümsedi. Çünkü Shayla da süslü püslü giyinmemişti. Üzerinde, hiçbir renk dokunuşuyla hareketlendirilmemiş, dümdüz beyaz bir elbise vardı. Zayıf, esmer ellerinde bir yüzük bile yoktu. Parlak, kahverengi saçları arkada alçak bir topuz yapılmıştı. Bu ona neredeyse çocuksu bir hava katıyor, yüzünün keskin hatlarını yumuşatıyordu. En az Clyde'ın kendisi kadar soğukkanlı, onurlu ve asil bir kadın duruşuna sahipti. CLYDE, odalarının düzenlenmesi için ona zarifçe teşekkür etti. Yabancılar için böyle bir zahmete girmesinden dolayı minnettar olduğunu belirtti. "Ah, ama maalesef bunu Casey için yaptım, yabancılar için değil," diye güldü Shayla. "Umarım yaşlı Frank işlerimi bozmamıştır, o da benim araya girdiğimi düşünüyordu zaten. Her neyse, Casey sizin rahat etmenizi sağlardı elbette. Ancak ev düzenlemesi konusundaki bazı fikirleri fazlasıyla erkeksidir. Hatta tabiri caizse, biraz kabadır." Sonra onlara meşhur tavuk hikayesini anlattı ve herkesi neşeyle odalarına yerleştirdi. Daha sonra Casey, atları yemledikten sonra M.C.C.Ra ile birlikte geldi. "Shayla, ne güzel haberler var," diye sordu. "Bayan Burnaby'e hangi hikayeleri anlatıp durdun? Ona senin şu harika kümes hayvanı sisteminden bahsediyordum. Bayan M.C.C.Ra bizim eğlenmemiz için her türlü öneriyi yapıyor," dedi CLYDE. "Danstan tutun, binicilik derslerine kadar. Derslerden bahsetmemiştim," diye itiraz etti Shayla. "Ama benim onlara ihtiyacım var," diye itiraf etti CLYDE. "Hiçbir zaman, bilmediğim bir şeyi biliyormuş gibi yapmam. Shayla çoğu erkeğe bile ders verebilir," dedi Casey. "Benim tek itirazım, sana biniciliği bizzat kendim öğretmek istememdir." CLYDE güldü, "Peki hangi teklifi kabul etmeliyim?" "Casey'ninkini," dedi Shayla hızlıca. "Bencil olmayacağım. Ayrıca eğitim istatistikleri, biz kadınların bilgiyi birbirimizden ziyade, erkeklerden çok daha hızlı öğrendiğimizi kanıtlıyor." CLYDE ona hızlıca bir bakış attı. Ama Shayla'nın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Eğer bu sözler gizli bir anlam taşımak için söylendiyse bile, bunu hiç renk vermeden yapmıştı. "İstatistikler nihayet bir işe yarıyor desenize," dedi Casey. "Ona Dolly'yi ver," dedi Shayla. "Seni ikna edip o yaşlı, vahşi Shinner'ı denemesine izin verme. O tam bir hayduttur. Beni seven, atımı da sever." Bu alıntı oldukça dikkatsizce söylenmiş gibiydi. Shayla'nın yüzü Clyde'a hiçbir şey ifade etmiyordu. "Sahibine bak, atını al," demek daha doğru olur, dedi Shayla. "Ah, henüz bir haydut sayılmam," dedi Casey. Kelimeden önce çok hafifçe duraklayarak. Bu duraklama çok küçük olsa da Clyde'ın gözünden kaçmadı. O anda fark etmişti. Shayla'nın yüzünden geçen o gölgeyi, koyu kaşlarının hızlıca çatılışını. Geçici ama kesin bir sessizliği. Sanki gecenin o soğuk karanlığı, ansızın bir yaz öğlesinin ortasına çarpışmış gibiydi. Ama bir an içinde sohbet yeniden canlandı ve genel bir hal aldı. Sandy M.C.C.Ra de onlara katıldı, her zamanki gibi sessizdi ama Clyde'a ilgi duyduğu belli oluyordu. Kısa süre sonra Shayla, en sevdiği çoban köpeğinin rahatsızlığını teşhis etmesi için Casey'i yanına alarak uzaklaştı. "Aman tanrım Casey, şu kızı gördün mü?" diye sordu Shayla. "Senin daha önce bir kıza 2 kez dönüp baktığını hiç görmemiştim. Her erkek bir gün başlamak zorundadır," diye güldü Casey. "Ayrıca kendisi kesinlikle bakılmaya değer." "Öyle, evet, çok güzel bir kız Casey. Onu sevmene sevindim." Shayla dilinin ucuna gelen reddedişi son anda yuttu ve kendini kontrol etti. "Beklediğimden daha farklı çıktı. Kasıntisi yok. Ve gayet mantıklı görünüyor. Öyle değil mi?" "Sanırım öyle. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Çok sade giyiniyor. Kıyafetlerini görünce, çaresiz bir kadınsal kıskançlık krizine girmeye hazırlanmıştım oysa."
Ama böyle giyinince, kendimi onunla eşit hissettim. Kimsenin kıyafetlerini kıskanmana gerek yok. O beyaz elbise üzerinde harika görünüyor. Seni hiç bu kadar iyi görmemiştim. Zengin bir kırmızılık, Shayla'nın bronzlaşmış yanaklarının altına süzüldü. Bu tür iltifatlar hayatında nadir karşılaştığı şeylerdi, Casey ise zaten nadiren iltifat ederdi. Aralarındaki o samimi dostluk elbette güzeldi. Ama ara sıra, her kadın gibi, o da böyle bir nezaket akçesini özlüyordu. Gerçekten mi Casey? Tabii ki, diye temin etti onu. Kıyafet taşımayı biliyorsun. Ve o beyaz kıyafetin içinde özellikle iyi göründüğünü sen de biliyorsun. Bunu daha önce de söylemiştim. Sadece bir kere. Yarım düzine kez. Hayır. Sadece bir kere. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü genellikle benim ne giydiğimi hiç fark etmezsiniz bile. Belki de böylesi daha şanslı bir durumdur. Eğer kıyafetin içindeki sensen, bu benim için yeterli. İşte sorun da bu ya. Beni artık manzaranın, günlük hayatın bir parçası olarak kabul ediyorsun. Üzerime bir battaniye bile sarmış olsam, umurunda olmayacak. Bazı kadınların battaniye kostümleriyle bile çok çekici olduğunu görmüştüm. Ben bir yerli kadını değilim, diye çıkıştı Shayla. Ben beyaz bir kadınım ve düzgün bir elbise giydiğimde, birinin bana bunu söylemesini isterim. Az önce söylemedim mi? Söyledin. Ve bugünü takvime kırmızı halkayla işaretleyeceğim. Bir yıl aradan sonra ilk kez bana iltifat etme lütfunda bulundun. Siz erkekler hep böylesiniz. Bir kızın düzenli, temiz ve bakımlı olmasını çok doğal karşılarsınız. Eğer öyle olmasaydı, bunu hemen fark ederdiniz. Bayan Burnaby gibi bir kız için bunları yapmak kolay tabii. Sanırım hayatında bir gün bile gerçek bir iş yapmamış ya da faydalı bir şey üretmemiştir. Kıyafetlerini en iyi yerlerden sipariş eder, takılar, elbiseler eve hazır gelir. Onun bütün yaptığı bundan ibaret. Ya ben? Benim her gün yüzlerce işim var. Kendi kıyafetlerimi kendim yapmak ya da kataloglardan sipariş verip şansımı denemek zorundayım. Bu yüzden, üzerime yakışan bir şey bulduğumda fark edilmesini istiyorum. Haklısın, diye itiraf etti Casey. Bu çok doğal. Hiç böyle düşünmemiştim Shayla, gerçekten. Neden bana bunu daha önce söylemedin? Aman tanrım, Casey, şimdi bunu söylediğime pişman oldum bile. Neden erkeklere her şeyin anlatılması gerekiyor ki? Sık sık böyle kırılmam ben. Kadınlar ve köpekler, küçük lütuflara bile minnettar olurlar. Bir köpek, soğuk ve ıslak burnunu efendisinin eline uzatıp bir okşama ve nazik bir söz almak ister. Ama bir kadın, sözünü kesti. Öfkeyle kızarmıştı. Kırmızı bir dalga yanaklarından yukarı doğru yükseldi. Kaşlarından saçlarının köklerine kadar yayıldı. Hayatında ilk kez, onun karşısında yanlış anlaşılmaktan bu kadar korkuyordu. Ama Casey'nin algıları, erkekler ve ilişkiler konusunda ne kadar keskin olursa olsun, bu durumu kavrayamamıştı. Sadece, normalde son derece mantıklı ve güvenilir olan Shayla'nın, bir şey yüzünden tamamen aklını kaçırdığını düşündü ve kadınların bu kararsızlığı karşısında mecazi olarak çaresizce ellerini havaya kaldırdı. Vay canına, şimdi boş ver bunları, dedi, teselli etmeye çalışan bir sesle. Sen her şeyin içinde iyi görünebilirsin zaten. Bunu sık sık fark ettim ama iltifatları umursadığını düşünmemiştim. Her neyse, güvenli bir konuya hevesle tutundu, her neyse, o beyaz elbiseyi hiçbir şey yenemez. Shayla tekrar ona döndü. Yine o bildiğimiz, günlük hayattaki Shayla olmuştu. Tamam dostum, bu konuyu burada kapatalım. Boş ver. Ve şimdi sana bir şey itiraf edeyim, aslında gardırobumdaki en sade beyaz elbiseyi giymiştim. Çünkü Bayan Burnaby ile bir şıklık yarışına girmek istemedim. Şimdi şu yaşlı köpeğe bakalım. Korkarım durumu kötü, vurulması gerekebilir. Farrell, akşam yemeğinden sonra ortaya çıktı. Büyük mühendisin orada başka misafirler görmeyi beklemediği son derece açıktı. Üstelik onların varlığı onu gözle görülür biçimde utandırmıştı. Duygularını gizlemeye pek alışık olmayan yapısıyla. Dana karşı duyduğu hoşnutsuzluğu saklamak için en ufak bir çaba bile sarf etmedi. Öte yandan Casey ise, kibar, zarif, sessiz ve her an yüzünde beliren o alaycı gülümsemesiyle mühendisin sinirlerini bozmaya devam etti. Sen ve Bay Farrell pek arkadaş sayılmazsınız, dedi CLYDE eve dönüş yolunda. Beni pek sevmez, diye itiraf etti Casey. Ona ters bir zamandadır herhalde. Tıpkı bu gece yaptığın gibi yani. Öyle miydim gerçekten?
Biliyorsun ki öyleydin. Aranızda özel bir tartışma mı var, yoksa yine şu su meselesi mi? Tam olarak değil. Ama birbirimizi çok sık görürsek iş o noktaya varacak. O zaman umarım görmezsiniz. Çünkü başkaları için son derece utanç verici bir durum. Çok üzgünüm. Elbette çok kötü bir davranıştı. Ama bir şekilde kendimi tutamadım. Boş ver. McCree'ler bu su sorunundan etkilenmiyorlar, değil mi? En az benim kadar etkileniyorlar. Farwell'in oraya gitmesine şaşırıyorsun Belor. Onlar bana bu konuda hiçbir şey söylemediler, ben de onlara sormadım. Benim işim değil. Benim de değil. Ben onu demek istememiştim. Biliyorum, demedin. Yine de, Bay Farwell'in neden Talapus'a gittiğini tahmin edebiliyorum. Ben de tahmin edebiliyorum, dedi Casey kuru bir sesle. Ve konu orada kapandı. Ancak Kitty Wade, yatmadan önce sohbet etmek için Clyde'ın odasına uğradı. Şu McCree'ler, dedi, çok iyi insanlar. Bay M.C.C.'ra gerçek öncülerden biri. Bize son derece ilginç hikayeler anlattı. Sen nasıl buldun Miss McCree'yi? Bence çok nazik, mantıklı bir kız. Aynı zamanda oldukça da yakışıklı. Hem, dedi Kitty Wade. Evet, sanırım öyle. Sade ve güzel giyiniyor. Gösterişten uzak, ince bir tarzı var, doğru bir içgüdüye sahip olduğunu gösterir bu. Belki de sen ve o. Gizli bir sivil kıyafet yarışması yapıyordunuz, ne dersin? CLYDE cevap vermedi. Kitty Wade kısa bir duraklamadan sonra konuşmasını sürdürdü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi CLYDE? Bu adam, yani Farwell, kıza sırılsıklam aşık. Bunu görebiliyorum Kitty. Ve kız onu hiç umursamıyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba, diye devam etti Kitty Wade, kızla Beydan arasında bir şey mi var? Sence o ve Bay Farwell birbirlerini mi kıskanıyorlar? Tıpkı bir kemik için kavga eden iki köpek gibiydiler. CLYDE esnedi, ah, merhamet et Kitty, dedi yorgun bir sesle, bana daha kolay bir şey sor. İkisini de suçlamıyorum doğrusu. Görünüşe göre tamamen kendi halinde, güzel bir kız. Kitty Wade odasına doğru yürürken, akıllıca başını sallıyordu. Beni kolay kolay kandıramazsın CLYDE, dedi kendi kendine. Bu Shayla MCC'ra muhtemelen en az senin kadar iyi bir aile kızı. Ve sen de bunu içten içe kabul ediyorsun hanımefendi. Ama yine de birbirinizden nefret ediyorsunuz. Ve dahası, ikiniz de bu gerçeğin farkındasınız. Aniden durdu ve CLYDE, yaklaşan iki atlı gördü. Atlılar, McHale'in üzerine doğru sertçe sürdüler. McHale o sırada paltosunu bir korkuluktan kaldırmış, tam üzerine geçiriyordu. Clyde'ın şaşkınlığına sebep olan şey. Bu hareketle birlikte, giysinin iç tarafında yıpranmış bir deri kılıfın. Ve oradan fil dişi kabkabı dışarı sarkan, altı patlar bir silahın ortaya çıkmasıydı. McHale görünüşe göre silahsızdı. Aslında ise bir silah, elinin anında ulaşabileceği bir mesafede duruyordu. İki atlı, kaba saba giyinmişti. Her ikisi de kemerlerinde açıkça silah taşıyordu. Biri büyük, kum rengi saçlı ve gri gözlüydü. Diğeri ise karanlık bir tipti. Hızlı, huzursuz, tuhaf ve sert bakışlar fırlatan, kötü niyetli kara gözleri vardı. "Adın Dan mı?" diye sordu ilki, sert bir sesle. "Dan mı?" diye sordu McHale. Sanki bu isim ona çok yabancı geliyormuş gibi. "Nasıl dedin? Dan mı, yoksa Doane gibi mi?" "Dan dedim." "Ah," diye yanıtladı McHale. "Bir düşüneyim. Hayır, sanırım değil. Hatırladığım kadarıyla, bu ismi hiç kullanmadım." "Hayır ortak, adım Dan değil. Biz Dan'ı arıyoruz. Onu nerede bulacağız?" "Vay canına," dedi McHale. "Bu gerçekten zor bir soru. Belki bir yerlerdedir. Belki de onu hiç bulamazsın. Sanırım, nerede olduğunu söylesem de seni yanıltmış olmam, at. Onun için mi çalışıyorsun?" diye sordu karanlık adam, hızla araya girerek. "Bir dakika önce buradaydım. Şimdi bir soruşturma ofisinde iş buldum. Başka ne anlatabilirim ki sana?" "Hiçbir şey," dedi karanlık adam. "Ama bunu Dan'a en kısa zamanda söyleyebilirsin." Bir zamanlar, onun için çalışan tam bir aptal vardı. 1 saatin 10 saniyeyi gösterebileceği kadar, ölü bir sessizlik oldu. CLYDE neredeyse nefesini tutmuştu. Hayatının farklı zamanlarında, şehir sokaklarında yeminlerin, tehditlerin savrulduğu gürültülü kavgalar ve büyük tartışmalar duymuştu. Ama bu çok farklıydı. Parlak güneş ışığının altında, her şeyin büyüme, sağlık ve hayat içgüdüsüyle dolu olduğu o mavi,
Lekesiz yaz gökyüzünün altında, sanki bir ölüm döşeğini izliyor gibi bir hisse kapıldı. İki yabancı, atlarının üzerinde hareketsizce oturuyordu. Gözleri sağ taraflarındaki Mekele'de, elleri ise sessizce bellerinin hizasında duruyordu. Mekele de aynı şekilde hareketsizce kalmıştı. Onlara dönüktü, gözleri birer yarık gibi daralmıştı. Sol eli ceketinin yakasında, sağ eli ise birinci ve ikinci parmaklarının arasında. Tam çenesinin hizasında tuttuğu yarıya kadar içilmiş bir sigarayla havada kalmıştı. Ciğerlerinden ince bir duman akıntısı çıkardı ve konuştu. Sanırım bunu ona kendiniz söyleyebilirsin. İşte, şimdi geliyor. İlk adamın gözleri yerinden bile oynamadı. Diğeri ise hemen omzunun üzerinden geriye baktı. Mekele güldü. Sen yaşlı bir adamsın, dedi gri gözlü adama, ama o. İkinci adamı başparmağıyla küçümseyerek işaret etti. Bana bir mucize gibi geliyor, baksana ne kadar da büyümüş. Artık bunu yapma dostum. Kendi aptal dediğin bir adamdan asla gözlerini ayırma. Yoksa bir sonraki durağın, doğrudan vaat edilmiş topraklar olabilir. Ama bu sözler bir hile ya da oyalama değildi. Casey, yabancıların kim olduğunu ve ne aradığını görmek için küçük, gri kısrağıyla yanlarına doğru geliyordu. Bu adam bana senin Dan olduğunu söyledi, dedi gri gözlü adam. Doğru, diye itiraf etti Casey. Benim adım Dad, onun adı da Cross. Yoldaşına doğru başıyla hafif bir işaret yaptı. Biz bu sulama şirketinden arazi satın aldık. Bizim gibi yarım düzine adam daha var, arkadaşlarımız. Ama şimdi su alamıyoruz. İyi. Şirket, suyun kesilmesinden bazılarınızın sorumlu olduğunu söylüyor. Hendekleri kesmişsiniz ki su taşınmasın. Buraya, bunun bitmesi gerektiğini söylemeye geldik. Çok naziksiniz, diye sessizce mırıldandı Casey. O ve Dade, birbirlerini tartan gözlerle bakıştılar. Açıkça belirtmek istediğim şey şu, dedi Dade. Bu işin artık böyle gitmeyeceği. Hiçbir işe yaramaz. Hendekleri olduğu gibi bırakacaksınız, yoksa, diye üsteledi Casey. Yoksa seni zorlayacağız, dedi Dade, sertçe. Su istiyoruz, ve onu alacağız. Acaba, dedi Casey, benim üzerimde güzel bir blöf mü yapmaya çalışıyorsunuz, Bay Dade? Örneğin, aslında hiç araziniz olmadığını ve suya da ihtiyacınız olmadığını varsayarsak, sana tapumu gösterebilirim. Bu oldukça mümkün. Peki, Bay Dade, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Sanırım hepsi bu, dedi Dade. Eğer hendekleri rahat bırakırsanız, sorun çıkmaz. Bırakmazsanız, olacakları görürsünüz. Ne tür bir sorun, Bay Dade? Ne zaman geleceğini kendin göreceksin. Pekala, dedi Casey. Şimdi beni dinle, Bay Dade. Sen, oradaki arkadaşın ve tüm ekibiniz. Tam olarak geldiğiniz yere gidebilirsiniz. Anladın mı? Buradaki her çiftlikte su var ve biz o suyu tutacağız. Nasıl tutacağımız ise bizim işimiz. Eğer arazi satın aldıysanız, su için şirkete başvurabilirsiniz, bize değil. Ama eğer arazi satın almadıysanız ve buraya sadece bir kavga başlatmak için kiralandıysanız, o zaman, varsın başlasın. O ve Dade, ardından gelen derin sessizlikte birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Cross aniden hareketlendi. Dikkatli ol, ortak diye uyardı Mekele, sert bir sesle. Bir kez daha istemsiz bir dinleyici olan CLYDE, krizin geldiğini, kaderin ürpertici gölgesinin yaklaştığını hissetti. Ama tıpkı bir önceki gibi, bu anda geçti. Yanlış ağaca havlıyorsun, dedi Dade. Hiçbir şey başlamayacak, şimdilik. Sana söylediklerimi unutma. Hadi Sam, gidelim. CLYDE, uzakta yavaşça kaybolan at toynaklarının sesini duydu. Sonra McHale'in sesi duyuldu. Blöf yapıyorsun ama büyük bir risk aldın Casey. Oradaki Cross neredeyse silahına davranmak üzereydi. Gergin tiplerden mi? Evet. Çok çabuk tetiğe basacak bir yapısı var. Diğeri, yani Dade ise soğuk bir adam. Onun tehlikeli olduğuna karar verdim. Adını hiç duymuş muydun? Hayır. Ben de duymadım, dedi Mekele, ama hesaplaşacağı ödenmemiş faturaları olduğu kesin. Onlar arkalarını dönerken, Casey'nin cevabı rüzgarda kayboldu. CLYDE, onların gözden kayboluşunu izledi ve ardından aşağı indi. Sabahki bu macera, ona düşünecek çok şey vermişti. O zamana kadar, Çekçak'taki yaşamın o sakin ve pürüzsüz akışına kapılmıştı. Burası idilik, kaygısız bir varoluş gibi görünüyordu. Bölgedeki sorunları bilse de, bu durum ona çok uzak bir arka plan gibi gelmişti.
Adeta saklanan bir iskelet gibi. Şimdi ise, hiç beklenmedik bir şekilde. Gün ışığının tam ortasında bu gerçekle yüzleşmek onu sarsmıştı. O öğleden sonra, Casey ile birlikte ata bindiler. Casey her zamanki halindeydi, gülen, şakalaşan, eğlenceli ve neşeli. Ama CLYDE, bu neşenin arkasında gizli bir endişe olduğunu hissedebiliyordu. Bazen Casey sessizleşiyor, gözleri kısılıyordu. Sanki zihninde çözmeye çalıştığı büyük bir sorun vardı. Bir tepenin eteğinin hemen altında, gizli ve nefis küçük bir kaynak vardı. Çakıllı topraktan kaynayan su, birkaç yüz metre süzüldükten sonra gözden kayboluyordu. Söğüt ve pamuk ağaçlarının arasına gizlenmiş bu yeşillik, adeta bir vahayı andırıyordu. Burada atlarından indiler, tatlı kaynak suyundan içip atlarını suladılar ve dinlenmeye çekildiler. CLYDE, gövdesi uygun bir ağaca yaslanarak oturdu. Casey ise ellerini başının arkasına koyarak yere uzandı. Dişlerinin arasında uzun, ince bir puro sıkışmıştı. Kokulu dumanın arkasından arkadaşına tembelce baktı. Yaprakların arasından süzülen benekli güneş ışığının, onun canlı, bakır altın rengi muhteşem saçlarına nasıl dokunduğunu fark etti. "Hiç resmini yaptırdın mı?" diye sordu aniden. "Hayır," diye yanıtladı CLYDE. Bunu aklına getiren neydi? Saçların ve üzerindeki o güneş ışığı. Bir ressamın şu an seni çizmesini ve bu resmi sonsuza dek saklamasını çok isterdim. "Bana verdiğin ilk iltifat bu," diyerek güldü CLYDE, yine de memnuniyetini gizleyemeyerek. "Bunu hep hatırlayacağım. Asıl bu, benim için bir iltifat," diye karşılık verdi Casey. Neleri hatırlayıp neleri unuttuğumuz çok tuhaf. Bunun bir kuralı yok gibi görünüyor. Ama sanırım, şu anki halini her zaman hatırlayacağım. "Çok güzel. Sana bir şey sorabilir miyim? Ama beni yanlış anlamandan ve kırılmandan korkuyorum. Beni kıracak bir şey soracağını hiç sanmıyorum." "Teşekkürler. Mesele şu. Hepiniz için işleri güzelleştirmek istiyorum. Ama kafamda hep bir soru vardı. Senin neden buraya geldiğini merak ediyordum. Beni yanlış anlamayacağını umarak soruyorum. Neden geldin? Davetini unuttun mu?" "Hayır. Ama kabul etmen benim için beklenmedik bir şanstı. Yoksa, burada sizi eğlendirecek pek bir şey yok." "Gerçek sebep ne?" CLYDE ona anlamlı bir şekilde baktı, sonra gözlerini indirdi. Parmakları yerdeki çimen saplarını koparıp kenara fırlatıyordu. "Sanırım cevabı ben de tam bilmiyorum," diye yanıtladı sonunda. "Bir bakıma, sana yardım edebileceğimi düşünmüştüm. Tabii eğer izin verirsen." "Yardım etmek mi? Nasıl?" "Parayla. Sana ve diğerlerine." "Aman tanrım," diye haykırdı Casey. "Bunu aklına kim soktu?" "Bana yazdığın o tek mektup. Satır aralarını okuyabiliyordum. Sonrasında Bay Wade de bana daha fazlasını anlattı. Ama teklifimi kabul etmedi. Söylemeliyim ki, para teklif ettiysen eğer, Wade haklıymış. Yani paraya ihtiyacın olsa bile, sana yardım etmeme izin vermeyeceğini mi söylüyorsun?" "Tabii ki izin vermezdim. Çünkü ben bir kadınım, değil mi?" "Sanırım bu yüzden." "Kısmen öyle. Ama asıl sebep, kaybedilmesi kesin olan bir maç için hiç kimsenin para harcamasına izin veremem." "Kaybedileceğini mi düşünüyorsun? Kendin değerlendir. Wade ile konuştun, sana anlatmadı mı?" "Neredeyse her şeyi anlattı, evet." "O zaman görüyorsun, bu iş asla olmaz. Ama bu benim param. Kaybetmeyi göze alabilirim. Bu benim için bir lüks ya da zevk kaybı olmayacak. Aksine, sana yardım etmek benim için bir mutluluk. Bunu bana çok mu görüyorsun? Hatırlasana, sen de bana para ödünç vermiştin. $10 mı? İlahi, o tamamen farklı bir şeydi. Teklifin için sandığından çok daha minnettarım, bunu bilmeni isterim. Ama buna gerek yok. En azından henüz değil. O zaman bunu kesin bir reddediş olarak görmeyeceğim. İşte buraya bu yüzden geldim. Sonra, sizin buraları görmek istiyordum. Yeni bir başlangıç arıyordum. Bunu tam olarak nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Gelmek zorundaydım, içimden bir ses beni buraya çekti." Yanakları kızarmıştı ama onun sorgulayan bakışlarıyla karşılaşan gözleri tamamen sakindi. "Bir şey beni buraya zorladı. Wade ailesi gelmeseydi bile, tek başıma yine de gelirdim. Sana karşı tamamen açık konuşuyorum, anlıyor musun?" "Evet, bu hissi çok iyi anlıyorum," dedi Casey. "Bunu ben de yaşadım. Bazen eski ortamından tamamen çıkmak zorunda kalırsın. Ve ben hep gittim. Bazen iyi sonuçlandı, bazen ise hayır.
Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, dedi CLYDE, başını sallayarak ve hafifçe gülerek. Sana şans getireceğimi hissediyorum. Bence de getireceksin, diye onayladı Casey. Zaten şimdiden öyle olduğunu söyleyebiliriz. Şu an, dünyadaki hiçbir adamla yerimde olmak istemezdim. Şu an dünyadaki hiçbir adamla yer değiştirmek istemezdim. CLYDE, saf bir zevkle güldü ve ona doğru eğildi. Bunu üzerime alınıyorum ve saklayacağım. Sakın bana aksini açıklamaya cüret etme. Buraya sık sık gelir misin? Çok sık değil. Gördüğün bu vadiler ve tepeler labirenti, sığırlar için iyi bir otlaktır. Buralarda kaçak hayvanlar ararım. Buraya en son geldiğimde, Shayla MCC de benimleydi. Aniden, CLYDE için güneş ışığı o altın cazibesini yitiriverdi. Değişen bir ses tonuyla konuştu. Öyle mi? Ve kasıtlı olarak ekledi, sanırım Miss McCrae'den daha iyi bir kız tanımadım. Hiçbir yerde ondan daha güzeli yoktur, diye içtenlikle onayladı Casey. Belki de artık hareket etsek iyi olur. Önümüzde uzun bir yol var. Yolları, vadiler boyunca uzanan sinsi sığır patikalarından, sırtların üzerinden geçiyor. Başka vadilere kıvrılıyordu. CLYDE yön duygusunu tamamen kaybetmişti, ancak yoldaşı hiç tereddüt etmeden ilerliyordu. Sonunda, çok sık kullanılan geniş bir toprak yola çıktılar. CLYDE, iç dünyasındaki uzun tereddütlerden sonra, o sabah Dade ve Cross ile yapılan o gergin konuşma esnasında orada olduğunu Casey'ye itiraf etti. Oldukça dişli bir ikili, dedi Casey. Bir nevi blöf yapmaya gelmiş gibiydiler ama işi bir çatışmaya sürüklememeye karar verdiler. Sanırım başımıza iş açacaklar. Onlar sadece kiralık adamlar ve işleri de bu. Ne tür bir sorun açabilirler? Keşke bilseydim, diye yanıtladı Casey, başını sallayarak. Tüm bunlara değer mi, diye sordu CLYDE. O patlatılan baraj ve kesilen hendekler hakkında soru sormadım, sormayacağım da. Ama bu iş nerede bitecek? Şiddet olabileceğini, hatta kan dökülebileceğini sen de kabul ediyorsun. Neden bundan kaçınmıyorsunuz? Nasıl? Sorunu mahkemelerin çözmesine izin vererek. O zamana kadar suyumuzu alabileceğimizden emin olsaydık, öyle yapardık. Ama maalesef, bunu bekleyecek durumumuz yok. Ben zaten teklif ettim. Biliyorum, diye sözünü kesti Casey, ama bu kesinlikle söz konusu bile olamaz. O akşam, yolculuk devam etti. Uzun sessizlikler oluyordu, kimsenin konuşmaya niyeti yok gibiydi. Wade, oturduğu sandalyede uyuyakalmıştı, gevşeyen parmaklarının arasından purosu yere düştü. Karısı onu uyandırdığında homurdandı. Gerçekten çok uykum var, yatmaya gidiyorum. Kusura bakmayın ama kibar davranacak halim kalmadı, tamamen tükenmiş durumdayım. Ben de öyleyim, dedi Kitty, açıkça esneyerek. Ben de efendimi ve kocamı takip edeceğim. Ben de samimi refakatçimi, dedi CLYDE. Korkarım ki, benim takip edebileceğim tek şey bu güzel örnek olacak, dedi Casey. Ay ışığının altında Clyde'a yaklaştı. Belki de öğleden sonra bu konuda sana karşı biraz nankör görünmüş olabilirim. Öyle davranmak istememiştim. Teklifin ve cömertliğin için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam, yine de, bunu kabul edemem. Önemli değil, dedi CLYDE. Bu cömertlik bile sayılmaz. Gerçek cömertlik, vazgeçtiğin şeyin sana bir maliyeti olduğunda başlar. Hayır, diye yanıtladı Casey, maliyetin bununla pek bir ilgisi yok. Önemli olan, bu teklifin arkasındaki ruh. Lütfen bunu küçümseme. Bu teklifi yapmak bana zaten çok şeye mal oldu, dedi CLYDE, aniden. Yani para, bunun en önemsiz parçasıydı. Sanırım ne demek istediğini anlamıyorum. Anlamadığına sevindim ve bunu şimdi açıklayamam. Belki bir gün. Şimdi ise, iyi geceler. Casey onun elini tuttu ve gözlerinin içine baktı. CLYDE, onun elinin hafifçe titrediğini hissedebiliyordu ama bakışları sabitti. Ay ışığıyla koyulaşan gözleri, derin ve gizemli havuzlar gibiydi. İçinde bir şey saklıyordu ama tam olarak ne olduğunu seçemiyordu. Soluk ışığın altında yüzünün rengi uçmuş gibiydi. Adeta idealize edilmiş, arınmış bir rüya yüzüydü bu. O muhteşem saçları, bükülmüş altın teller gibi parlıyor. Başının etrafında bir halo gibi ihtişamla ışıldıyordu. Hafifçe aralanmış dudakları, yüzünün beyazlığı içinde canlı bir davet gibiydi. Öne doğru eğildi ve aniden,
kendini adeta öfkeyle bu çekimin büyüsünden geri çekti. Elini bıraktı. "İyi geceler," dedi yumuşakça. "İyi geceler," diye fısıldadı Casey, tereddüt etti ve kendi odasına doğru döndü. Ancak CLYDE, odasına doğru yürürken adeta havada yürüyor gibiydi. Güçlü, genç bedeninin her layfı titriyordu ama damarlarındaki kan adeta şarkı söylüyordu. İçindeki kadın, zaferle haykırıyordu. Uykuya dalması uzun sürdü. Ve uyuduğunda, uykusu rüyaların resmi geçidi gibiydi. Gecenin bir yarısında, kulaklarında garip bir sesle uyandı. Uzaktan gelen ama gök gürültüsünü andıran bir patlama sesi. Yataktan fırladı, pencereye koştu ve dışarı baktı. Tam o sırada, Casey Dunn'un odasından dışarısının göründüğü açıyı fark etti. Kapı açıldı ve iki adam dışarı fırlayıp ahıra doğru koştu. Bir dakika sonra, iki atın eğerlenerek dışarı çıkarıldığı görüldü. İki adam anında atların üzerine atladı. At toynaklarının çıkardığı fırtına gibi sesler penceresini titretti. Gidenlerin Casey Dunn ve Mekele olduğunu tanıdı. İkisi de tam olarak giyinmemişti. Ama her birinin belinde kılıflı bir kemer. Ve eğerlerinin üzerinde namlusu eğik duran birer tüfek vardı. Bu savaşçı görüntüler yüzünden, CLYDE o gece bir daha uyuyamadı.